başlatıyoruz. Evet sevgili arkadaşlar, tekrar merhaba diyerek yayını başlatıyorum. Ve okültizm nedir, ezoterizm nedir isimli video dizimize devam ederek sevgili Üstad Ozan Güner'i davet ettim. Sağ olsun beni kırmadı, yayınıma geldi. En başta Ozan Güner'i çoğu kişi öyle ya da böyle kulaktan dolma ya da interneti bilgilerden muhakkak ki duydunuz. Ama yalan ama doğru birçok bilgileri de ulaştınız. Ama Ozan Güner'den ben dahil herkes dinlemek ister. Ozan Güner bu gerçeklikte aslında ne iş yapar? Ondan dinlemek isteriz. Söz sizde sevgili üstad. Evet. Öncelikle sana tabii teşekkür ederim. Hani bunu Önce özellikle ben söyleyeyim. teşekkür Olsun. ederim. Yine de tabii hani bazen bu tür şeylere ihtiyaç var. Bu tür konuşmalara. Çünkü o kadar çok şey konuşuluyor ki ve yeni jenerasyon dediğimiz bir arkadaşlar, yani şu anda bunlar hepsi yeni jenerasyon sonuçta her şekilde ve bu yeni jenerasyon bazı bilgileri kulaktan dolmayla, yani kulaktan dolma bilgilerle geliyorlar. Maalesef böyle bir durum var. Şimdi tabii çoğu ben de okuyorum. Bir sürü yerde benimle ilgili bilgi var. Bir sürü kulağıma geliyor. O bir sürü şeyler söylendi. Söylendi durdu. Ha, bu niye? Tabii ki bu söylenenler hep 2010'dan sonra olan olaylar. Yani burada 2005'i gibi, 2005-2006 yılını böyle bir değişim dönemi gibi düşünebilirim. Yani kendi adıma birazdan anlatırım ne olduğunu. Ve dolayısıyla günümüze geldiğimizde de işte artık hani benim için hala bir şeyler konuşuluyorsa da pek umurum değil açıkçası. O duruma geliyoruz. Şimdi ben kimim? Onu oradan başlayalım. Şimdi özellikle bilgi açısından bu sene tam 60 yaşına geldim. Tam 60. Çok ilginç oldu benim için. Çünkü hep düşünürdüm 60'a gelince ne olacaktı? İşte 60'a gelince böyle bir adam oldum bir anda. Şimdi neylerle uğraşıyorum bugüne kadar ya da bu alana nasıl geldim onu da söyleyelim. O meslek Şimdi neydi? Ozan şimdi benim söyleyeyim asıl işim ne? Şimdi aşağı yukarı 2003 yılına kadar bir aile şirketi içerisinde hep bulundum ve tamamen bulunduğum alan kitap sektörü. Ve kitap sektöründe olduğum için işte Kemal Menemencioğlu ile yolumuz o noktada kesişti. Kitap sektöründe oldum. Çünkü kitap gerçekten önemli bir konu. Çünkü her ne kadar bugün internet var, herkes her bilgiye PDF olarak ulaşabiliyor ama bizim olduğumuz dönemde kitap çok kıymetliydi. Ve kitap sektöründe olduğum için bir de önemli bir kitabeviydi, yani bulunduğumuz kitabevi. Yani Türkiye'de bilinen bir kitabevi. Dolayısıyla yurt dışından kitap getirmek benim için son derece kolaydı. Mesela önemli bir konu. Ve bu kitapları sağladığım için mesela Kemal Menemencioğlu'na yolumuz bu yüzden kesişti. Atanirun'u zaten çocukluğumdan beri tanırdım. Çocukluğumdan beri. Yani 6 yaşında tanıştım ben Atanirun'u. Atanirun benden 17 yaş büyüktür. 6 yaşında tanıştım. Yani o kadar eski, öyle söyleyeyim. Kemal'le aşağı yukarı 25 yaşında tanıştım. Onun dışında hani birazdan Bülent'e geçeceğiz ki Bülent önemli bir konu benim için. Mesela Bülent'le tanıştığımda henüz daha 22 yaşındaydım. aynen. Ona vesile olan arkadaşım bugün hayatta değil. Yani bilmediğiniz çok önemli okültistler var bu camiada. Ki bugün hayatta olmayan bir arkadaşımız vardı. Onun sayesinde zaten Bülent'le tanıştım. Kimdir o? O Nazım Güven. Onu ben Bilmezsiniz. Yani bilmenize imkan yok. anladım. Yani ama bu camiada olan herkes onu çok iyi bilir. Anladım. Kemal'e de sorsan çok iyi bilir. Atıyorum işte, yani işte kim var? Gufran Erkılıç iyi bilir. Mesela Metin Kiraz çok iyi bilir. Çok iyi arkadaş grupları olandı ve bu grupların içerisinde önemli bir kişiydi Nazım ve herkesi bir araya getiren kişiydi ama bugün hayatta değil çünkü benim kucağımda öldü. Oo, Tabii bu tür olayları hiç kimse bilmiyor. Nereden bilecekler? Onlar maalesef sadece doğru. son görüntüye odaklılar. Peki Şimdi
Devam edin. Tabii Ben ki. hani kimim? Evet. Böyle bir Şimdi Ozan yani Güler benim var. bildiğim kadarıyla Ozan Güner'in mesleği matematik Şimdi öğretim görevlisi ve şimdi şöyle yapmıştır. ben evet bu da var. Şimdi şöyle evet bir aile şirketinde yer almama rağmen benim asıl konum hem matematik hem astronomi. Üzerine sosyoloji ekledim üzerine. Dolayısıyla böyle bir kombinasyon var. Bunun yanı sıra 12 sene İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda piyano eğitimi aldım. Hmm. Ve bütün bu olaylar beni ister istemez işte okült alana çeken ana unsurlardır. Çünkü hem müzikle uğraşırsanız hem matematikle uğraşırsanız en iyi okültistler bu alanlarda uğraşan kişilerdir. Yani matematiksel düşünce bakın ama matematik deyince toplama çıkarmadan Değil, bahsetmiyoruz. elbette ki değil. Değil. Bambaşka bir matematik anlayışından yani matematiğin ana temelinden bahsediyor. Bu bir düşünce şeklidir. Mantık Ve diyelim mi? Matematiğin mantık, içinde mantık sadece matematiğin içinde yer alan bir yapı. Mantık. yapı. Anladım. Yani tamamen matematiksel düşüncenin bambaşka bir mantığı var. Yani şöyle söyleyeyim, sıfırla bir arasındaki olaylar üzerine uğraşıyorsun. Bütün konu bu. Bu kadar. Bu kadar basit. Ya da bir daire düşün, bildiğimiz bir daire. Bu dairenin içerisinde sadece uğraştığın işte sıfırla bir arasındaki nokta. O kadar. Evet. Ve okült bu kadar dar alan yani bu alanda çalışır ve bu alan dar bir alan değil. Bu alan sınırsız bir alan. Sınırsız. Ha Ulaşamadık müzik daha. niye var? Müzik niye var? Müzik zaten her şeyin içinde var. Matematik de Ki var, duygu da var. matematik sembolizması, müzik sembolizması çok birbirini destekler. Aynen. Ve müzik dediğin şey zaten insanın bak konuşuyoruz. Ses var. Yani bunun gücü hiçbir şeyle alt edemezsin. En büyük güçtür ses. Ve okültte de her şekilde okültizm bir bütün. Birazdan hani bölümlere ayırabiliriz ama okültizmin en güçlü kavramı sestir. Sesten daha büyük düşünceyi bile sesle taşırsın. En Şimdilik öyle. basit şeyde kendin konuşursun. En basit şeyde. Yani kendi sesini duyarsın. En basit noktada budur. O yüzden ses artı sembolizma en büyük güçtür. Anladım. Peki okültizm ve ezoterizm nedir size göre? Tanımları nedir sevgili üstad? Şimdi okültizmle ezoterizm evet bunları ayırabiliriz. Yani biri gizli bilgi demektir. Yani okült zaten gizli bilim demektir. Okült. Çok Yani bunu bütün arkadaşlar biliyor. Şimdi ama hani buna ait alanlara gidiyorsak ezoterizm bu alanlardan biri olabilir. Ki sadece ezoterizmi koyamayız. İçine hermetizmi koruz, teosofiyi koruz, sembolizmayı koruz, mistizmi koruz, spiritüelizmi koruz. evet. Hani daha aşağı inebilir. Parapsikoloji, astroloji, yüzlerce şey yani bir sürü alan koyabiliriz okültizmin altına. Dolayısıyla okültizmle ezoterizmin arasındaki fark şöyle bir kavram. Ezoterizm gizli bilgi anlamına gelirken ezoterizm içsel bilgi demektir. Yani Örnek benim verebilir anlayışım misiniz? böyle. Yani ezoterizme içsel bilgi deyince askıda kalmamak adına basit bir örnekleme yapabilir misiniz? İçsel bilgi deyince ne anlamalı? Yani içsel bilgi anlamı şu en basit tanımıyla bir kişinin evrenle olan ilişkisini anlamaktır. Evrenle Bana göre bütünleşmek. evrenle bütünleşmek. Ha, bunun sınırı yok. Yani ha, bir de şu var evren dediğimiz hangi evrenden bahsediyoruz? Yani evren deyince biz sadece yaşadığımız dünyadan bahsedebiliriz. Onun yarattığı evrenden. Yoksa hani astronomik anlamda bir evreni buraya ekleyemeyiz. Öyle bir kavram yok. Fakat şu mümkün. Hani insan yapısını ki astronomi anlamında şöyledir. Yani onu hep öne sürerler. İnsan aslında bir yıldız tozudur. Yıldız tozu dediğinde o zaman zaten evrenin tüm bilgisini taşır insan. Ha, bu anlamda ezoterizm yüklersen evet içsel bilgi o evrensel bilgiyi anlamaktır. Fakat bunu anlayabilmek için tanımlar önemli. Neyi tanımlıyoruz? Ve bu evrensel tanımda neler var? Ki şunu biliyoruz. Yani bildim işte bak biz seninle şu anda konuşuyoruz. Bu bir evrensel tanım. İkimizin arasındaki bir evrenden bahsediyoruz. Evet. Ve burada biz bir sürü bilgi yükleyebiliriz. Bir sürü şey yükleyebiliriz. Ve bunu bildiğimiz bilgi doğrultusunda, gizli bilgi doğrultusunda kullanırız. Yani okült bize burada bu içsel yapıyı tanımlarken işte buradaki gizli bilgiye ulaşmamızı sağlayabilir.
Anlıyorum. Böyle bir bağ kurabiliriz. Yani bu benim yaklaşımım. Tabii hani burada bunu reddeden de olabilir. Kesinlikle şeyim yok. Hani aman böyle bir tanım olabilir mi? Olabilir ama benim tanımım böyle. Dediğim gibi ve bu tanım içerisinde pardon şöyle daha rahat Hı olsun da hı. kayıyor çünkü. Tamam. Ve bu tanım içerisinde bakıldı hani ezoterizmi tam olarak ifade etmek gerekiyorsa biraz daha açalım. Hani madem Tabii ki, böyle bir tabii ki, tabii şeyden ki. yola gidiyoruz. O zaman şöyle bir şey söylenebilir ezoterim anlamında. Ezoterizm Türkçe karşılığı içrekçiliktir. İçrekçilik. Duydun mu böyle bir kelime? İçsellik. Batini diyelim. Batıni diyelim peki. Batıni bir öğreti sistemi diyelim. Hani bunu söyleyebiliriz. Batından geliyor zaten. İçsellik Batından geliyor. batından geliyor. Evet. O zaman burada dediğim gibi ne var? İçsel gelişim, çalışma prensipleri, tabii içsel gelişim nasıl oluşturacaksa bunların tamamını ezoterizm diyebiliriz. Burada tinsel eğilimleri de olur. Tinsel eğilimi de bunun içine koyabiliriz bakıldığında. Dolayısıyla her şekilde ezoterizm aslında okültizmden ayrılan tarafı işte bu tanrısal anlamdaki bir bakış açısı olarak da düşünülebilir. Yani arasındaki ince ayrıntı bu. Anladım. Ama diğer anlamda hani evet okültizm altına ekleyebilir miyiz? Ekleyebiliriz. Çünkü genel bir tanımdır okültizm ve ezoterizmi hani ayırmamız gerekiyorsa buradaki içsel kavramı ekleyebiliriz diye söyleyebiliriz yani. Simyacılık o Bunun zaman ezoterizm olmaz. simya değil. Mesela mistizm de ezoterizm değil. Mistizm de ezoterizme ait bir kavram olamaz. Yapısı uygun değil. Evet mistik isimden anlaşılıyor. Denetim dışı belli bir disiplin ama bunu ezoterizmin altına koyamıyorsun. Farklı bir konu çünkü. Aynen. Veya simya farklı bir konu. Simyayı okültizmin altına alırsın simyayı ama ezoterizmin altına alamazsın. Bitti. Peki Ozan Güner ne oldu da bir sürü işi gücü vardı bu gerçeklikte. Birdenbire okültizme geçiş yapmak istedi ya da geçmek zorunda mı kaldı? Şimdi ne oldu? Ben sana söyleyeyim. Yani şimdi bu tür bir konuya hani ilk önce nasıl başlarsın? Araştırmayla, merak ederek başlarsın. Ama merakı oluşturan bir şeyler olması lazım güncel yaşamda. Yani durup dururken hadi ben bu konuyla ilgilenim tamam nedir? Bir kitap alırsın okursun dersin ki evet bu benim ilgimi çekiyor. Ama bir de yaşanan olaylar var. Yani farklı olan şeyler, küçüklükten gelen böyle bazı olaylar seni bu alana itiyor. Yani bazı deneyimler yaşaman lazım. Bunlardan bir tanesi, yaşadığım deneyimlerden bir tanesi 4 yaşında falan bir olaydı. Evet. Hatırladığım olaylar. 4 yaşındayken evimiz vardı 3 katlı. Biz girişte oturuyorduk. En üst katta yani o binanın sahibi var. Yaşlı bir kadın. Yani hep de görüyoruz. Bir gün böyle bahçede dolaşırken biri sesleniyor bana. Ozan, Ozan, Ozan. Bak diyor yukarıdayım. Kafamı bir kaldırdım. Küçüğüm başında yılanlar dolaşan bir kadın. Ben tabii küçücük çocuk doğru anneme anne yukarıda yılanlı kadın var diye. Annem de oğlum dedi nereden çıkardın? Bak dedi kork bak gel göstereyim. Tabii aynen hatırlıyorum. Sonra üst kata çıktık. Kadıncağız evde bile değil. Evde yok kadın yani evde kimse yok. Ama böyle bir görüntü var. Medusa. Sonrasında yani aynen Medusa. O zaman 4 yaşında nereden bileceksin Medusa'yı? Doğru. Ama ilginç olmuş gerçekten. Tabii Çok mesela ilginç bu bir olmuş. konu. Sonra ikinci deneyim aşağı yukarı 6-7 yaşında benim bir hastalık geçirdim. Yani hakikaten çok yoğun bir hasta dönemim var benim. Aşağı yukarı 10 sene kadar. Bu şöyle yani bir kalp rahatsızlığı geçirdim. Kalp zarı iltihaplanması. Onun üzerine mide kanaması, onun üzerine nefrit. Böyle bir süreç. Bu 10 senelik bir süreci. Ağır bir süreç. Evet, çok Ve ağır. bu süreç başladıktan sonra bir gece hakikaten çok ağır bir şekilde hastaneye kaldım. Yani kan kusarak falan böyle çok kötüydü. Hastaneye kaldırılıyorum. Hastanede de hani hatırlıyorum tabii şeyde sedyede yatıyorsun. Bir ara hastane içinde dolaştım ve babamın doktorla konuştuğunu görüyorum. Kendimi görüyorum. Sedyede yatıyor. Babamı görüyorum doktorla konuşuyor. Sonra koptu iş. Uyandığımda Zeynep Kamil'de yatarken buldum kendimi. Bu da bir başka deneyim. Yani bilinçli olarak bu beni neye atıyor? Astral plan acaba böyle bir şey mi diye. Ha, Ve sonra
Ee, Yine ortaokul dönemlerinde bu tür birkaç olay daha var. Sonra işte şeye yöneldim. Tabii elimde kitaba ulaşmak büyük olay biliyorsun. Hakikaten bir önemli bir şey kitaba ulaşabilmek. Ve bir Evet. anda bütün bu astral konular, işte bu tür okült konular ki o zaman çok fazla bilgi de yok Yok. Türkiye'de. Bulabildiğim kitaplara ulaştırınca işte astral plan nedir? Astral alana geçmek nasıl olur? Bu alanda nasıl hareket edilir gibi başladım kitapları okumaya. Öyle başladı. Ha, o zaman kaç? Daha 14 yaşındaydım. Şimdi bugünkü 14 yaşındaki çocuklar buna rahat ulaşabiliyor ama yıl olarak baktığında ki bak 14 yaş dediğinde aşağı yukarı 1974-75'lerden bahsediyoruz. Yani 75 yılında bu tür kitapları bulmak çok zor. Çok dar alanda kişiler de var. Sonrasında bu şekilde yavaş yavaş kendimi hani astral noktada nedir astral alan? Şimdi yoğun bir düşünce şeklinde oluşturup kendine bir farklı alan kurmak. İlk öyle başlıyorsun. Yani böyle bir geçiş mümkün mü? İşte beden geçer mi? Beden yataktan kalkar mı? Gibi gibi. Bu tür şeylerle başladı. Sonrasında tabii yavaş yavaş üniversiteye gelince ki 80 yılında, bu arada sen kaç doğumlusun? Hiç sorma. Bir, 79. bak senin doğduğun sene ben üniversiteye girdim. Bak düşün, üniversiteye Evet. girdiğim senede tabii ki matematik olunca, astronomi de olunca hemen merak astroloji. Yıl daha 1980 ki 78'de araştırmaya başlamıştım zaten. Nasıl bakabiliriz? Ha, şöyle bir şansım vardı. Dedem benim yıldızname biliyordu. Ondan yıldızname öğrenmiştim. Hmm. 78 yılında. Yani daha henüz 15 yaşındayken. Şimdi Sonra bir es dinliyorum. vererek sormak istiyorum. Hı Yani hı. aslına baktığımız zaman asıl sebepte yani etki olan kendini araştırmak, kendini bilmekle yola çıkıyoruz ezoterizm. Yani Tabii. Platon'un sözüdür değil mi? Kendini bil sözü. Platon'un Evet. diyebiliyorum. Onun sözü. Tabii. Yani ezoterizm aslında insanlar yani bizler diyeyim sizler siz üstadlar diyelim kendini bilmek adına bu yola çıktınız. Asıl etken yine kendimizdi. Başka dış çevre Kendim değildi. yani kendimizi tanımak aslında bütün şey bu. Yani ortada bir şey var, bir şeyler yaşıyorsun ve bunu bir kalıba oturtman lazım. Bunun için başlıyorsun araştırmaya, mecbursun okumaya. Yani burada işte ben gözümü kapatayım da ilahi bilgiye ulaşın böyle bir kavram yok. Bu Yok. saçma olan bir şey. Yani bu nedir? Hakikaten bilgiye ulaşabilmenin en iyi yolu ilk önce güncel yaşamda okumaktır. Mümkün olan kişilerle konuşmaktır, deneyim yaşamaktır. Sonra diğer bilgiye ulaşmak için aracı olursun. O ayrı bir konu ama burada güncel anlamda her bilgiyi öğrenmen lazım. Biraz sürünmen lazım. Açıkçası karşılığı bu. Ben o işleri yaşadım. Kendi mesleğimden dahi olmak göz önüne alarak kendi işimden feragat etmeyi göze alarak bu işe girdim. Ha pişman mıyım? Asla olmadım. Asla Olmam olmuyorsun da. zaten. Öyle bir şey yok. Pişman olacaksan baştan ol, hiç girme zaten. Başlamamak lazım. Şimdi gelelim yavaş yavaş Bülent Kısa'nın Şimdi ne, nasıl öyle diyelim. tanıştık? Yani Şimdi oraya kaç yaşın gelene kadar şöyle söyleyeyim. Şimdi 80 yılında üniversiteye girince devam edelim o zaman. tabii astronomi var, bilmem ne var. Hemen astroloji tabii okuyorsun, bir sürü bilgiye ihtiyaç var. Aa dedim tam istediğim her bilgi var. Çünkü işte astroloji olunca yıldız gök günlüğü bilen bir sürü şey lazım. O zaman bunları bulmak çok zor. Yani Çok çok zor zor. Türkiye'de. Yani ama üniversitede bunun koca koca şeyleri var. Oraya olunca rahat rahat tüm bilgiye ulaştım. Ha, sonra tabii yavaş yavaş bu tür olaylara girdikçe bu tür insanlarla tanışmaya başlıyorsun. Ve 1980, 283, 84 yılında o zaman Nazım Güven'le tanıştım. Ha, nasıl tanıştık? İş yeri var. Gidip geliyor. Ben de hani tamam okula gidiyorum, geliyorum, bir sürü şey yapıyorum. Bir şekilde bir ara biriyle tanıştım. Öyle geldi iş yerine. Bir an sürekli fotokopi çektiriyor. O zaman fotokopi makineleri var. Kitaplar çektiriyor bilmem ne falan. Bir baktım astroloji notları var. Sizin astrolojiyle mi ilgileniyorsunuz? Tabii dedi. İyi dedim o zaman biraz konuşalım. Konuştuk. Sonra tabii dedi hani şey olur tanışalım bilmem ne. Nazım'la tanıştık. Sonra iyi arkadaş olduk. Ondan sonra tabii ki astroloji olunca bir anda kendimi
zaten istediğim bir konu. Pat diye okültizm içinde buldum. Çünkü Nazım çok iyi bir okültistti. Bugün hayatta değil. Ve hani şöyle bir avantajı vardı. Tabii ki çeviri yapıyordu sürekli. O zaman kitapları bulmak zor. Çeviri yapıyordu bilmem ne. Tabii şöyle bir şey var. Bir baktım Nazım'la Ata zaten tanışıyor. Ata zaten tanıyormuş. Mesela Ata Nirun'u zaten ailecek tanıyorduk. Ata zaten Nazım'ı tanıyormuş. Bir anda bir baktım Ata ile Nazım beraber. Aa dedim ne güzel. Sonra bir gün böyle işte şey yapıyoruz. Sonra işte Metin Kiraz, Rezan Kiraz zaten. Sonra Gufran. Ki Gufran. Gufran'la Nazım Nebi çok yakındı. Hemen hemen çok sık görüşürlerdi. Tabii konu astroloji ama aynı zamanda tabii bütün okült konuların hepsi bu dar evlerde zaten konuşuluyordu. Neler yapılır, ne yapılır? Ha neler yapılır? Ruh çağırma celselerinden tut da enerji çalışmalarına kadar her şey yapılıyordu böyle bir noktada. Ama kaç kişi? İşte 10 kişilik gruplar bunlar, küçük gruplar. Yani. Fakat şöyle bir şey var. Mesela orada o dönemde işte Haluk diyorum. Haluk Akçam nereden çıktı? Kemal de mesela Nazım'ın evine çok gelir giderdi Kemal bir Menemencioğlu. dönemde. Hı hı. He? Kemal Menemencioğlu'ndan Tabii bahsediyoruz değil Kemal mi? Menemenci o da hep birbirlerini tanıyor bu kişiler. Sonrasında dedi ki Ozan seni biriyle tanıştıracağım. Belki dedi bak çok ilginç bir adam. Biraz dedi çatlaktır. Biraz dedi hızlı konuş gel dedi tanıştıracağım. O zaman işte bir yıl 1985'in sonları olsa gerek. Ben Bülent'le tanıştım. İşte asıl mesele o. Hani nasıl oldu? Ha, Bülent'le nasıl nasıl oldu? Hiçbir şey karşılaştın? olmadı. Bak şimdi hiçbir şey yok o sırada. 85'te tanıştık. Bülent elinde çantayla geldi böyle çantayla. Konuşuluyor işte Nazım'ın evinde. Çok seri konuşan bir adam. Hızlı konuşan bir adam. Sarı gözlükleri vardı. Onun hep böyle sarı gözlük takardı. İşte ne yapacağız? İşte bir kısım çalışmalar işte bir şey yapalım. Enerji çalışması yapalım. Hani tanrısal formlardan enerji alabilir miyiz falan bu tür şeyler. Ben de tabii o zaman dedim bir grup var yaşasın bunları yapacağız. Tabii ilk bu tür çalışmalar Nazım'ın evinde yapılıyor. Sonra benim evimde yapılmaya başlandı. Ve hatta o dönemde sonra dedik ki madem öyle biz bir küçük grup kuralım. Ondan sonra ben, Nazım, Bülent Kısa bir de Himmet Gönülalp diye bir arkadaş. Hiç kimsenin bilmediği kişiler Evet. bunlar. Hiç kimse bilmez bunları. Himmet dördümüz dedik ki o zaman benim evim işte yıl 85'in sonları. O dönemde Türkiye'de ilk defa Nokta dergisi çıkacak. Nokta. Hı. Ata Nurun da Nok var o ilk grupta. Nokta dergisi. Nokta dergisinin ilk sayısının kapağında biz böyle siyah şeyler giydik. Elbiseler kadifeden yaptırdık bilmem ne. Ve satanistler İstanbul'da diye kapak yapıldı. Eyvah. Noktada. Eyvah eyvah. Tabii bak bunlar var. Şimdi tabii Çıkış acayip noktaları belli oldu. sansasyon. Anladım. Ha? Benim şimdi soracağım sorunun çıkış Ha. noktaları belli olmaya başladı. Acayip sansasyon. Acayip Nokta dergisi full sattı bilmem ne falan. Oranın konuşma kısmı hepsini Bülent yaptı. Bütün şeyler Ata onlara dizayn edildi. Aynen bu bir planlanmış bir şeydi zaten ve yapıldı. Sonra biz hani bir ara bir kısım işler yapalım dedik. İşte astrolojiyi ön plana çıkartalım falan filan. Sonra tabii ki bir yandan Nazım'la biz birlikte o zaman Nazım'la beraber çalışıyoruz. Yani okült konularda beraber işte çalışmalar Bülent'in Nazım'ın evinde bazen ruh celseleri yapılıyor. Ki bu arada Metin Kiraz bu konuda çok iyidir. Gerçekten iyidir. Onu ben yakalayacağım zaten onu. Zor Mutlaka. yakalarsın. O pek sevmiyor bu tür şeyleri. Ama Yani yine de çok zor. yakalayacağım. Ondan sonra gerçekten hani ama bu dediğim gibi hani ne kadar da bu kayıda giriyor da gerçekten bu konuda önemli bir şahsiyettir bu Metin Kiraz gerçekten. Çok ortaya çıkmayı seven biri değil. Bence hiç zorlama zaten. Gerek de yok. Yani anlamsız bence ama sen bilirsin yine de. Yani Ve elimden. dolayısıyla böyle bir hatta yine bir işte tabii o zaman insanlar çok merak ediyor böyle şeyleri. Yine bir işte böyle bir işte basın mensubu geldi. Nazım'ın evinde yine böyle bir çalışma. Bu sefer bir ruh celsesi kayıt altına alındı. Ve Alındı. o zaman benim gördüğüm çok önemli bir şey var. Yani gerçekten hani en önemli verilerden bir tanesi
yoğun bir celse yapıldı. Yoğun celse içerisinde hatta tabii şey yönetiyor celseyi, Metin yönetiyor. Dedi ki madem böyle bir varlıksın, bak dedi burada sehpa var, bu sehpayı kırabilir misin? Ne olacak dedi. Sehpa havalandı, küt diye oturdu, kırıldı. Bunlar gözle görülmüş şeyler. Yalan söylemiyorum. Yok, Gerçekten böyle bir olay doğrudur oldu. muhakkak. Peki hangi majikal tekniği kullanarak çağrıldı bu? Yo, standart bildiğimiz ruh çağırma celsesi, yani bir şey yok. Onun kendi özel tahtası var, meşhur Avca, biliyorsun. avra mıydı? O tahta zaten var. Onunla ilgili ortak şeyler. Bir de tabii orada olan kişiler hepsi bu tür olayları biliyor. Konuları biliyoruz. Yani kimse ya ne olacak diye bir şey yok. Yani zaten bilinen şeyler. Anladım. Ha, benim burada en üzüldüğüm nokta, geriye gelirse, bir kişiyi hiç tanıyamadım. Bugün İzmir'de yaşıyor kendisi. İsmini unuttum. Ünal Bey diye bir bey vardı. Oğlu neydi? İsmini unuttum. Oğlu İzmir'de yaşıyor. Önemli bir kişi. Yani o İnal Bey, İnal İnal. Bey. O kadar Sanki önemli duydum bir gibi kişi ki öyle bir... duymuşsundur. İnal Bey bütün bu alan, Nazım, Kemal, Bülent, Ata, Gufran, Metin, Rezan, herkesi bir arada tutan kişiydi o. İnal Bey. Ve ben onu hiç tanımadım. Çünkü ben bu kişilerin arasında, ben dedim ki bunların en küçüğüyüm. Yani ben 60 yaşındayım, bak düşün. Onlar şu anda 75 üstü insanlar bunlar. Evet. Ve ben tabii ki aralarına katıldığımda İnal Bey zaten vefat etmişti. Oğlu Şamil, Şamil'in babası. Evet. Şamil. Dolayısıyla tek üzüldüğüm nokta odur. Keşke görebilseydim, çok isterdim görmek. Ama gerçekten mesela bu tür olayların önemli olan kişilerinden biridir. Diğer tarafta tabii ki şey var. Hani bu tür olaylarda geçmişten gelen Bediüzzaman'ın tayfaları var. Ki Ergun Arıktal biliyorsun. Onu ben bir sefer gördüm, Ergun Arıktal'ı. Bir Milliyet Gazetesi'nde karşılaşmıştım. Evet. Nazım'la beraber gitmiştik yine böyle bir şeylerle ilgili. Orada karşılaştık. Dolayısıyla o ayrı bir grup. Onlar zaten ruh ve maddeciler biliyorsun. Ve onun dışında tabii başka bu alanla uğraşan kişiler yok. Yoktu o zaman. Vardı da belki Hayır, güzel... yoktu. Yok yok. Olsa zaten görürdük. Yoktu. Ha, Çünkü şeyler belli, kişiler belli. anladım. Yani ya ruh ve maddeciler var veya işte bizim tarafta koyduğumuz o küçük alanda kişiler var. Zaten hani Kemal hepsini tanıyan kişi. Yani bunu sorabilirsin de o kadar kişi vardı. Başka kimse yok. Anladım. Sonrasında tabii biz Nazım'la çalışmaya başladık. İşte çalıştığımız alan tamamen eski Mısır üstüne. Eski Mısır tanrıları, yani eski Mısır e, dönemleri, işte oradaki tanrılar, onların üzerine çalışmalar yaptık. Oradan gelen işte enerjiler nasıl yönetilir, ne yapılır, bunların üzerine çalışıyoruz ama tabii elle tutulur bir şey, sadece vizyonlar üzerine çalışıyoruz ama bu alanda ilerliyorsun. Bunun yanı sıra nedir? Tabii bazı şeyler kullanıyorsun, bazı ayinler kullanıyorsun, bazı çalışmalar yapıyorsun. Bunlar ayrı. Ama gerçekten geri dönüş noktasında hani sadece enerjiyi kullandın, bu enerjiyi buraya yönelttin, işte o kadar. Bitti. Sonra 1986 yılında Nazım hastalandı. Yani daha doğrusu hastalanmadı. Bir akşam yemek yedik. Yemekten sonra eve bıraktım, eve geldim. Bülent'le konuşuyoruz o sırada. Yani işte bir araya gelelim, ne yapalım, hani bir kısım şeyler yapabilir miyiz falan, işte konuşuyorduk. Nazım'la beraberdik o gece. Yani anlatıyorum, işte böyle bir karar aldık, beraber çalışma yapalım diye. O da tamam dedi. Sonra kapattı telefonu. Nazım tekrar, ben aradım. Telefonu meşgul. Ha dedim, konuşuyorlar demek ki. Kapandı. Bülent beni aradı. Ozan dedi, koş, bu herife bir şey oldu. Bir gittim, yerde. Ne yapıyorsun dedim sen. Çalışma yapıyordum, yıkıldım dedi. Kaldırdım, öldü. Çağırdık, ambulans çağırdık. Hastaneye gitti. O zaman tabii bir arkadaşım var hastanede. O hemen ilgilendi. Dedi ki beyinde anevrizma, yapacak bir şey yok. En fazla 3 gün dayanır dedi. Hakikaten öyle oldu. Beyni zorlamış. Tabii yani böyle bir durum. Zaten başı çok ağrıdı Nazım'ın. Yani bir sürü bazen ilaç falan kullanırdı. Yani bu tür şeyler oluyor. Zorlanması. Kaldı ki sonra bakıldığında yani doğumdan gelen bir kısım şeyler. Neyse, o iş ayrı bir konu. Bizi Aynen. ilgilendirmiyor. İlgilendirmiyor.
Sonrasında Heh, tabii şöyle bir durum var. O sırada biz Nazım'la bazı çalışmalar yapıyorduk. Açıkçası eğer bir şeye girmek istiyorsanız bu tür mesela okült alana veya bu tür farklı okült diyelim yani çalışma önemli değil. Okült alana girmek istiyorsanız kişinin her şekilde tutkuya ihtiyacı var. Tutku. aşk. Tutku. Duygunun en yoğun şekli. Bir şey o, bir şey çalıştırması lazım. Tutkuya ihtiyaç var. Bu tutku nedir? Baktığında şeye bak, bütün böyle bu Bektaşilere bak. Nedir onların tutkusu? Hep Allah'a ulaşmaktır, değil mi? Böyle bir özellikleri vardır. Onlar Fark ara etmiyor ne olur. Hayır, konu burada dinden bahsetmiyorum. Konu din değil. Yani aşka ulaşmaktır. Konu budur. Böyle bir şeyle yola çıkarlar. farkındayım. Ya da yoğun tutku. Bu nedir? Bir bilgisayar yazılımı yaparsın. Dersin ki ben bunu bulacağım. Bir hacker nedir? Ben illaki bunu indireceğim ama o kadar yoğun çalışır ki tutkuyla çalışır. Tutku inanılmaz bir güç yaratır kişide. Ve dolayısıyla okült için, benim için okülte girmemi sağlayan şey yoğun tutkuydu. Herkesin de istediği bu. Ha, tutku. Bu tutku insanı bir sürü şeyin içine alır götürür. Ha bunu kontrol edersin. Eğer kontrol edemezsen şizofrene kadar da gidersin. Yolu var. Çok tehlikeli bir şey Çok bu. tehlikeli. Çok tehlikeli. Yani yoğun duygu çok tehlikelidir. Yani şizofren olabilirsin, bağımlı olabilirsin, alkole dönersin, kokain, her şeye dönebilirsin. Tutku öyle bir kavram. Ve burada da benim okültizme girmemin yani bu kadar yoğun bu çalışmaya başlamış sebebi tutku. Ha bu tutku nereden çalıştı? Çok basit. Birini elde etmek. Bütün mesele buydu. Çok gül gül. Bu iş böyle. Doğru. Doğru. Hayır. Siz bana anlattınız. Eğer isterseniz uygun görürseniz siz de anlatın. Yani kimdi bu? Nasıl Ha, birisiydi? kimdi? Bu benim ikinci eşimdi. Bu kadar basit. Ben bunu saklamıyorum zaten. Hatta bir ara böyle bir dönemde bana saldırırlar. Acaba şöyle işte senin biliyorlar mı dedi işte eşin için yaptığın sonra Trabzon'un ortaya çıktı. Tabii dedim yani ben bunu saklamıyorum ki zaten. Saklamam da niye saklayayım ki? Böyle bir şeyim yok benim. Yani tutku olmazsa bir şeye başlayamazsınız. Tutku Başlayamaz. lazım. Tutku lazım. Hele ki bu tür alanda. Yani o kadar bir büyük güç oluşturmanız lazım ki bir sürü şeyleri değiştirmek istiyorsanız büyük tutku lazım. Öyle böyle değil. Yani korkunç bir enerji üretmeniz lazım. Ama bu enerji sizden gelen enerji. Dışarıdan bir şey gelmiyor. Demet'e salgılamak gibi bir şey mi? Tabii tam demete salgılamak gibi bir şey. O kadar yüksek oranda yükle şey üretiyorsun ki istek o bütün her şeyin oluyor. Bütün dünyanın ona dönüyor. Öyle bir şeyden bahsediyoruz. Dolayısıyla biz bunu zaten Nazım'la yapmaya başlamıştık yavaş yavaş. Dedim ki böyle bir olay var. Bunu ne yapabiliriz? O da dedi beraber çalışalım abi dedi. Beraber işte kademe kademe ilerlemeye başladık. Aynen. Bu 86'ın başında olan bir durum. Sonra Nazım öldü. Ölünce ben şimdi ne yapacağım? Lan dedi bir tek Bülent var. Bülent'e döndüm. Bülent dedim böyle bir şey var. Direkt beni yürü git lan dedi. Direkt. Aynı böyle. Yürü git dedi. Yok öyle bir şey. Ya dedim bak biz böyle başladık gel. Yaparsın yapmazsın. Ya dedim abi ne olur en azından sen benim yanında operatör ol. Ben yönetim bu çalışmaları. Oldu olmadı. Peki nasıl yapacağız dedi. İşte dedim şey hani sen dedim yanımda dur. Hani ben hani nedir ne kullanabiliriz dedim. Mesela hipnoz mu gerekiyor? Ne bileyim yoğun yönetmek mi? Bunları dedim sen üstlen. Çünkü ben de tek başıma bunu yapmam mümkün değil. Tamam dedi. Sonra biz başladık. Bir çalışma, iki çalışma. Haftada işte bir beraber ben gün belirli her hafta çarşamba ona gidiyordum. İşte 2-3 saat hem konuşuyoruz. İşte bilgisayar konuşuyoruz. İşte astroloji konuşuyoruz. Ezoterizm konuşuyoruz. Okült konular konuşuyoruz. Bir sürü şey var konuşacak. Yani beraber konuşuyorsunuz. Bunu şöyle alırız, bunu böyle yaparız derken tabii çalışmalar başladı küçük küçük. Sonra çalışmaların bir tanesinde en son yani öyle bir noktaya geliyorsunuz ki işte bir anahtar buluyorsunuz sonra. O anahtar da önemli olan. Ve Trabzon öyle Hah, başladı. Tragna'nın doğuşu. Yıl 1987. Heh, Yani 86'nın sonu daha öyle başladı. Tragna'nın çıkışına başlayalım. Böyle Ha, çalışmalar yaparken anladığım kadarıyla çeşitli okült ya da maji kollarını araştırırken
kendiliğinden yavaş yavaş bir Trabzon çıkmaya başladı. Doğru mu anladım? Doğru anladın. Çünkü şöyle mesela biz ilk başta hiç daha bu olay yokken dedim ki hani madem böyle birini çevirmeye çalışıyoruz. Çünkü birinin üzerine enerji kullanıyorsunuz sürekli ve bu enerjiyi kullanarak kişiyi kendinize çekmeniz lazım. Konu bu. Evet. Ha burada ne var? Elimizdeki bilgi o zaman sadece Mısır tanrılarıydı. Neyi kullandık? Mesela sürekli Isis. Nedir? Osiris. Nedir? Anubis. Bunları kullandık. Neden Anubis'i Sümer değil? kullandık. Yeraltı. Ha? Neden Sümer değil de Mısır? Öyle sormak istiyorum. Mısır. Ha yani neden Sümer değil? Sümer'deki bilgi çünkü o dönemde hani Sümer bilgisi bu kadar fazla değildi. Olsaydı onu kullanırdık. Ama Mısır hep ön plana çıkartıldığı için ve hep işte piramitler ön plana çıkartıldığı için ruh ve maddeye giriyorsun hep aynı bilgiler. Hiç kimse Sümer'den bahsetmiyor o zaman. Yani o zaman hiç kimse An'dan veya En'den bahsetmiyor. Anladım. Anladım. Veya Peki, hiç kimse atıyorum Aton'dan bahsetmiyor. Hep Mısır tanrı Isis'ten bahsedilir. İşte Isis bu olabilir, Osiris olabilir, Anubis işte yer altını kontrol eden Anubis cehennem kapısını kontrol. Ya Anubis iyi de yani hep bunun üzerine gidiyor ve gerçekten şeye baktığında bütün mesela bugün nedir? Bir sürü film çevriliyor değil mi? Bir sürü film var. aynen. Sen filmlerin hiç hepsine baktığında böyle eski kültleri hep Mısır'a takılır kalır iş. Sen gördün mü hiçbir yerde Sümerlere ait bir şeyden onlara yönelik bir olayla yola çıkıldığını filmlerde? Hayır. Bana bir tane örnek göster tamam diyeceğim sana. Yani milattan önce 10.000 diye bir film vardı. O da Sümer'e ne kadar yakındı diye düşünürüm yani. Ha biliyorum onu. O ne kadar yakındı? Yani çok da yakın değil aslında baktığında. Yakın değil. Orada bile Mısır'ı kullanıyorlar. Diyor ki Mısır'da atıyorum Sphinx'lerin yapımı milattan önce 12.500 diyor. İşte ufukta güneş tanım yani ufukta aslan burcu olduğu için Sphinx'ler o yüzden aslan şeklinde yapılıyor. O zamanki hükümdarları yaptı. Orada bile Mısır'a yöneliyorlar. Anladım. Şimdi dolayısıyla bu şekilde başlamak son derece normal. Çünkü elimizdeki bilgi o kadardı. Yani bunu şimdi bugün mantığıyla düşünürsen tamam kabul ederim. Yani bugün bir sürü şey var, bir sürü konu var ama o zaman çok dardı konular. Gayet iyi anlıyorum. Bülent Kısa Şimdi şöyle diyebilir miyiz? Bir es vererek sormak istiyorum. Bülent Kısa Tragna'nın doğuşunda sadece dışarıda bir operatör olarak kaldı. bunu Aslında. zaten ben hep söylüyorum. Bülent sadece operatördü diye ve şu anda bunu bilen maalesef bu Ben varım. olayı bilen sen varsın. Ankara'da bir arkadaşımız var. Ankara'da yaşıyor şu anda. Hani onun dışında bir veya bir kişi daha var. Onun nerede yaşadığını bilmiyorum. Yine bir hanım daha var. Ha, geri kalan da bilen Bülent'in ailesi. Yani Bülent'in eşi ve oğlu. O kadar. Bir şey Onun dışında daha hiç kimse duydum. kalmadı. Bir şey daha duydum. Trabzon'a şey yapılmış. Noter onayı yapılmış. Bir kısmı sizin, bir kısmı da Bülent Kısa'nın Hayır, o oğlunun. yanlış. O yanlış o. Öyle bir şey. Onu kim söylediyse, nereden söylediyse bilmiyorum. Şöyle bir şey var. Tragna'nın patentini ben aldım. Yani Tragna.com.tr olarak almaktan dolayı. Tragna için patent aldık o kadar. Patent yani ikiye Sadece bölündü. patent. İkiye bölündü değil mi? Trabzon'un patenti iki kişiye ait. Bir Bülent Yani iki Kısa'nın kişiye ait. O kadar. O kadar. oğluna O ait. kadar. Bir de size ait. Ha? Zaten Bülent O Kısa'nın kadar. oğulları mı? Oğlu da zaten Bülent kesinlikle Kısa'nın bir de kullandığı böyle yok. bak burada yanlışlıklar çok fazla. He. O kadar çok yanlış anlaşmalar. Bir kere Bülent'in iki tane oğlu var. Biriyle hiç görüşmez zaten. Hiç yani çok az diyaloğu vardı biriyle ki büyük oğlu bugün hala İstanbul'da yaşıyor. Öbürü de Ankara'da ki annesiyle yaşıyor. Onun alakası yok bu işlerle. Bu işler onlar için kapandı. Bülent öldükten sonra bu iş kapandı. İstanbul'a tüm bağlarını kestiler. Ankara'da geçmişle ilgili hiçbir şeyler yok. Telefonları her şeyleri değiştirdiler. Ulaşılamıyor yani. Geçmişle Ve ilgili her bu şey. alanda Geçmişleriyle ilgili her şeyi silme kararı her şey almışlar. değişti. Tamamen değiştirildi. Her şey. Ha, ben en son bundan aşağı yukarı
2012'lerde veya 13'lerde bir ancak eşiyle görüştüm. O kadar. Sonrasında işte o evleri, İstanbul'daki evlerini satmaya karar vermişlerdi. Ondan sonra evlerini sattılar. İstanbul'la bütün bağları bitmiştir. Hiç, yani hiçbir şekilde bu alanla, ki herkes soruyor niye oğlu ilgilenmiyor? Ya niye ilgilensin ki oğlu? Neden ilgilensin yani? O da doğru. Oğluna güç aktarmış. Biz oğluna soruyor. Hayır, oğluna ulaşsalar, hani bırak bak, ulaşılmak isteyen, ki hani ben Bülent'le 22 sene, bak şöyle 20 sene birlikte çalıştım. 20 sene. Bir insanla 20 sene dediğin zaman 80 yaşında ortalama bir hayat bilersen dörtte biri demektir. 20 sene. Yani Yani 22 yaşında tanıştım ki 42. o zaman yıl 1985'ti. Bülent 2005'te vefat etti. 20 sene bak. Ve bir 20 sene bir insanla beraber çalışıyorsanız onun her şeyini bilirsiniz. Her şeyini. Yani hayata bakışını, neler yaptığını, kimlerle olduğunu, kimle görüştüğünü, nasıl ilişkiler yaşadığını hepsini bilirsiniz. Her şeyini, adınız gibi. Yani neden ev yaşantısını, evine giriyorsunuz, ev yaşantısını biliyorsunuz, karısıyla olan ilişkileri, oğlu, oğlu elimize doğdu, oğlu. İkinci oğlundan bahsediyoruz. Ki bugün ikinci oğlu aşağı yukarı kaç yaşında? 30, 1900, dur söyleyeceğim. 1990 doğumludur oğlun, ikinci oğlu. Başarılı bir kişi olduğunu duyduk oğlunun. Hala devam ediyor mu başarıları bilmiyoruz. İşinde. Başarısı ne üzerineymiş? Broker. Borsa. Broker. Efendim? Yanlış Brokerlık. efendim. O büyük oğlundan bahsediyorsunuz. He. Ha, Anladım. yanlış bilgiler. O kadar yanlış bilgiler var ki. Büyük oğlu broker. Evet, doğru. Bugün emekli oldu artık. Çünkü yaşı aşağı yukarı, büyük oğlu benden 4 yaş falan küçüktür. O da 55-56 yaşındadır büyük oğlu. Küçük oğlu ise tamamen çok farklı alanda. O sadece bir kitap yazarıydı zaten. Bambaşka bir şey. Kitaplarını okumak isterim aslında küçük oğlunun. Ya bulmak çok zor. Çünkü hangisini çıkardığını bile bilmiyorum. Tamamen underground romanlar yazıyordu ama ne olarak yazdığını hiç bilmiyorum. Sadece öyle bir seneler önce konuşmuştum. Ben dedi yani hiç ilgilenmiyorum abi dedi. Tamam, bitmiştir o kadar. Gerek de yok zaten. Gerek de yok zorlamaya. Şimdi Gerek yok. Tragna yavaş yavaş doğarken ismini vermedik. Daha sonra Tragna'nın isim babası kimdi? Öyle Hemen sorayım. şimdi şimdi şöyle. Şimdi bak, 87 yılında biz çalışmalara, daha doğrusu hani böyle bir şeyle 86 Şubat ayında Nazım vefat ettikten sonra biz Bülent'le bir araya geldik. Hatta o gece zaten Nazım'ı hastaneye kaldırdık. Ben gittim Bülent'i evinden aldım. Abi dedim gel, hani en azından bakalım ne oluyor. Ve o gece konuştuk. Dedim bu belli ki ölecek, ne yapacağız diye bak. O gece Nazım hastanede olduğu gece ben Bülent'le konuşuyordum. Bir şey, yani ben dedim bu işi yarıda bırakmak istemiyorum. Tamam konuşuruz dedi, kaldı. Sonrasında biz bu çalışmalara başladık. İşte dediğim gibi Mısır'la başlarken ve bir anda işte bir kapı yakalıyorsunuz. Hatta bunun şeyleri çok komiktir, söylemleri. Yani ben dedim burada bir ışıklı alan görüyorum. Bu nedir ya, ne yapacağım, ne yapmam lazım diye. O da git bak bakayım ne oluyor demişti. Aynen, konuşmalar böyle. Anlatıyorum. Ha, bir de tabii o zaman böyle, o zaman böyle cep telefonları yok. Yok. Her şey ellerle yazılıyor. Elle yazıldıktan sonra bilgisayara kaydediyor. O zaman bilgisayarlarda bugünkü gibi, Bülent canım benim, bir tane o zaman elinde şeyi vardı. Nedir o? Commodore 64'ü vardı. Bir tane text programı, orada yazıyordu bilgileri. Ben bir tane printer getirmiştim. Sayfa sayfa alıyorduk dışarıya, alabildiğiniz kadar, ki o zaman işte dot printerlar vardı. Biliyorum, nokta vuruşlu. Evet, evet. Nokta vuruşlu. Ama yine de sayfalar dolusu tabii konuşmaları Bülent sürekli elde yazıyor. Her konuşma, her celse 3 saat, 3,5 saat sürüyor. Medium Ha, sonra sizdiniz bir burada değil mi? efendim, Medium Medium hep bendim. Tabii Medium ben, birinin operatör olması lazım. Başka türlü yürümez bu işler. yürümez. Yürütemezsiniz zaten. Ve dolayısıyla hani burada ben anlatıyorum. Bülent yazıyor. Ondan sonra bir neyse ki bir ses kayıt cihazı bulundu. Aldık bir tane. Heh. Küçük, o küçük minyatür şeylerden. Bir tane de mikrofon, öyle biraz daha modernleşti. Peki bu Şimdi celseleri neden dışarı vermediniz ya da dışarı yayınlamadınız? Neydi bu bilgiler? Herkes şu an soru bu bilgiler işareti. ne biliyor musun? Bu bilgiler sadece o sırada işte ilk
zaten bu bilgiler o kadar çabuk oluşmadı. Şimdi biz bu çalışmaları yaparken hani bu bilgiler işte internette 340-90 sayfalık bir kitap var ya, mecburen herkesin elinde dolaşan meşhur Kiblan kitabı. Oranın o Evet. duruma gelmesi, yani o kitabın oluşması zaten 1992. 87'den başlayan oraya kadar süreçte Tragna'nın tam olarak ortaya çıkması zaten bir sene ancak sonra, yani biz çalışmaya başladık, bir sene sonra bir giriş kapısı karşımıza çıktı. Ha, sonrasında bu giriş kapısıyla beraber hani oradaki tanım, oradaki sesi anlamak, düzeni anlamak, şekli anlamak, ortaya çıkan veriler sadece şeydi, yani ortamın ne olduğu ile ilgiliydi ve bu ortamı tanımlamak 3 ay sürdü. Ha, biz bu arada çalışmaları haftada birden haftada üçe çıkardık. Haftada 3 gün, her 3 gün pazartesi, çarşamba, cuma dedik. Haftada 3 gün 3'er saat olarak çalışmaya başladık ki yoğun olsun diye. Hani madem böyle bir şey var karşımızda diye. Ve sürekli tabii konuşma, not, konuşma, not şeklinde yürüdü. Ha, sonrasında evet, karşımıza bir figür geldi. Benim karşıma bir figür geldi. O figürü işte Bülent çizdi. Dedim böyle bir adam var benim karşımda. İşte sakalları böyle, kafası böyle, şekli böyle. Bülent de çizdi. Onun çizim yeteneği iyidir Bülent'in. Ondan Ozan dedi bunu. Ha dedim, bu kim bu? İmparator Ming. Hala kimse ne olduğunu farkında değil. Evet, evet. Zannediyorlar ki Saki, bu arada Saki Saki'nin ne, doğuşunu soracaktım da. işte Bu onu da sen Tragna'nın doğuşunda Tragna neydi? Yani size göre anlamı neydi Tragna'nın? Tragna'nın hiçbir anlamı yok. Tragna'nın sonra ne olduğunu anladık. Yani işte zaten öyle bir anda isimlendiremiyorsunuz. Yani bir isim yok dedi, bir isim. Yani Yok, ilk yok. başlarda isim yok. Belli bir süre sonra dedik ki biz buna bir isim vermemiz lazım. Ne olsun? Dedi ki bunun ismi bu şekilde olsun. İşte yani Tragna olsun. Dedim Tragna nedir? Bak dedi, araştır görürsün. Hep böyleydi. Bak araştır gör. Bak araştır gör. Mesela kendine Saki. Dedim Saki içki. Emin misin? Git bak araştır, Saki'nin içki olmadığını göreceksin diye geri bilgi geliyordu. Ki Saki içki demek değildir. İçki dağıtan kimse değildir Saki. Değil. Evet. Saki tasavvufta Tanrı'nın nurunu göstermek için gönderdiği kişidir. Tam karşılığı budur ve sakidir. Asıl Saki değil. Sakidir. Saki. Üzerinde ası Evet. şeyi var, işareti var. Şapka. Şapkası. He? Şapkası var. Şapkalı A. Ha, şapkalı, o uzatmalı A'dır. Şeyi odur anlamı. Ben de Saki. hatta okuyunca Bülent'e dedim bak, bir tane bende tabii kitap olunca bilgiye ulaşıyorsunuz. Anladım. Bülent dedi bu Saki, ulan dedi ne saçma sapan dedi. Aynen bak bu konuşmalar. Sonra ben kitabı getirdim bir tane, hatta kaynağı bile, okyanus diye bir sözlük vardı, okyanus. Bugün yok. Okyanus böyle o dönemde, yani 1984'lü yıllarda çıkmış 3 ciltlik çok geniş bir sözlük. Ansiklopedik sözlük. Orada buldum ben bunun anlamını. O zaman nerede? İnternet yok ki. Yok. Doğru. Nereden bulacaksın? Orada buldum. Şu Bülent'e anda gelip bak dedi. internette bulacağımızı zannetmiyorum Yo, yani bu. internete gir sakin nedir diye bulursun. Ha, Dragna'nın tam anlamını araştır bul demiş ya He, size. sonra Tragna'ya girdim. Nedir bu diye ara en sonunda bulduk. Tragna İtalya'da bir aile. 1200 senelik bir aile ve ailede bir sürü okült insan var. Ha, Ben sonra onlarla yazıştım. Sonra sayfalarına ulaştım. Sonra şey yaptım. Onlar hatta o dönemde Tragna.com, sonrasında 96 yılından sonra tabii daha henüz yeni yeniydi. Ancak işte 2000'li yıllara geldiğimizde Tragna.com için alınca onlar olup almışlardı. Yani o dönemde vardı Tragna.com. Dolayısıyla neyse dedik, hatta konuştuk, yazıştık. Sonra onlar şimdi onlar şöyle geçiyor. İtalya'da nedir o? İşte Tragna Family diye geçiyorlar. Öyle bir aile. 1200 senelik bir aile. Ve bir sürü okült var ailede. Sonradan bunları öğrendim. Ama yani hani o dönemde hiçbir anlam kuramadım. Niye Tragna olsun diye. Sonra bunu şey yapıyorsunuz. Acaba şöyle bir durum var. Bu tür olaylarda bir genetik diye bir kavram var, biliyorsunuz. Artık bugün var genetik. var var. Ve bu tür noktada eğer ki benim veya Bülent Çocuk ortak alanda, tamam ben istediğim kadar anlatabilirim ama bu anlatma noktasında ortak bir bilinç yaratırsınız. Biri sürekli sizi takip eder.
çalışmalarda. Arkadan kontrol eder. Bu da ne var? Buraya yönlen. Çünkü bu tür şeylerde birkaç sefer kaybolma tehlikesi yaşıyorsunuz. O kadar yoğun çalışırsanız. Yani. Ki o dönemde benim yaşım daha 26 falan, yani öyle düşünün. 26-27 yaşlarındayım. Kaybolsaydık Yani ne olurdu? ha? Kaybolsaydık ne olurdu? Hiçbir şey olmaz. Kaybolduğun zaman nedir? Şu andaki zihin pozisyonunu düşünürsen yani en fazla şizofrenik bir takıntın oluşabilir. Ki ben orada böyle şey yapmıştım ki genelde bu tür çalışmalarda, hani tekil çalışmada değil de bu kadar yoğun çalıştığınız zaman bazen şeyi şaşırabiliyorsunuz. Enerjinin akış noktalarını şaşırabiliyorsunuz. O zaman yanınızda biri varsa topraklanma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Çünkü şey oluyor, vücut başlıyor titremeye. Yani ciddi anlamda Çok sallanmaya iyi biliyorum. başlıyor. Çok iyi biliyorum. Ha, Kendimden de çok iyi ha, biliyorum o bunu zaten. sallanma noktası, o titreme noktası birinin sizi tak diye dokunduğu zaman kalırsınız. Aynen. Zaten o olay başladı. Bülent dedi beni şey yap. Dokun. Yani bir şekilde elimi tut durayım diye. Ondan sonra çıkıyorsunuz. Ne oluyor? Kalp atışları hızlanıyor, bilmem ne oluyor. Nefes alamaz hale geliyor. Yani bu aslında tipik bir işte panik atak gibi bir şeye sürükleniyorsunuz farkında olmadan. Vücudun Yani karıncalanmaya başlıyor he, vesaire. zihin o kadar çok uyarım geçiyor ki, yani ben bunu yaşadım. O kadar çok uyarılmaya başlıyor ki zihin, bir yerde durdurulmanız lazım. İşte onun adı zaten topraklanmadır ki genelde bu alanda çalışan kişiler bu topraklanmanın ne demek olduğunu bilir, sen de biliyorsun yani topraklanmanın ne olduğunu. Biliyorum, biliyorum. Buna bazen ihtiyaç duyuyorsunuz. O yüzden tek başına yapmak iyi bir şey değil bu tür Değil. çalışmaları. Yani Şimdi e, dolayısıyla Tragna'nın başlangıcı bu. Ha, isim babası dediğim gibi hani böyle bir isim var ki ilk başta Tragna olarak değil. Tragna bir kısaltmaydı. Aslında işte kitap oluşturulduğu zaman işte Kiblantor Zikuriklam diye böyle uzun bir şey çıktı. Ya dedik bu ne? Siz buna dedi Tragna'nın kitabı dersiniz kalır dedi. O kadar. Kevlon. İsmi bu. Kiblan. Kevlon. Ha, Hangisi Kiblan, tam? Y'ledir Kiblan. Sonra bir de şöyle bir durum var. Biz o dönemde Kiblan diye oluşturduk. K'ye sonra Akasha'dan böyle bir kitap çıktı. Kiblan diye. Akasha? Akasha Yayınları, bilmiyor musun Akasha Ha, Yayınları? duydum. Yani kim şey yapmış bunu çalmış? Bilmiyorum. Yani var. Şimdi bu tür isimlerin şeyi Kitabın içeriği aynı mı kitabı- yoksa farklı mı? yok, bambaşka bambaşka bir şey. Bambaşka bir şey. O zaman Bambaşka. konuşmaya bile Yok yok, değmez. gerek bile yok. Ha. Fakat şöyle bir şey oldu. Mesela biz o dönemdeki Tragna'nın başında, her ne kadar tabii herkesin elindeki kitap var da, kitap, internette olan kitap çok az. 394 sayfa. Bunun tamamı 3860 sayfadır. Bu işin tamamı. Bunun tamamı bende var zaten. Bir ara alacağım. Yani neden? Neden var? Çünkü çoğu şey el yazması olarak var. Şu anda hala zaten iki kopya yazdım. Biri Bülent'te, biri bende. Ve bazı kopyaları Atanür'ün kendine kopyaladı maalesef. Onları sonradan bir kısmı CD'lere çekildi falan filan. Bunları ben Ata'dan istememe rağmen alamadım. Çok, ya dedim bunlar bana ait. Yok, vereceğim. Bugün vereceğim. Aman dedim, istemiyorum. Fark etmez. Nasıl dedim, sistemi benden daha iyi bilen yok. Sende kalsın dedim. Adam da öldü gitti zaten. Sorun değil. Hiç umurum değil. Neden biliyor musun umurum değil? Her şey bak burada. Her şey bunun içinde zaten yazılı. Bitti. Asıl mesele o. Ha, o yüzden hani bugün Tragna'nın mesela yapılanması içerisindeki bütün olayı ben zaten çok iyi biliyorum. Kaldı ki Tragna bir sentez. Yani sentezin ne demek olduğunu herhalde herkes biliyor. Sentez. Sentez. Yani Pragna bir sentezdir. Neden sentez? etkileşim. Bütün maji kollarından etkileşim diyebilir miyiz? Etkileşsin. Çok normal böyle. Çünkü neden? Ee, Çağlar boyunca sistem böyle yürür. Ortada bir şey çıkar, bir Evet. olay. Üzerine bir başka biri bir şey ekler, bir başka bir şey ekler. Ha, temel noktada şimdi Tragna'nın diğer sistemlerden bir farkı var mı? Aslında yok. Yine aynı çalışma metodu, yine aynı odaklanma, yine aynı, gerekirse farklı varlıklar kullanabilirsin. Ama bu kullandığın varlığın ne olduğunu bilmen lazım. Nasıl bir şey kullanıyorsun? Özelliği nedir? Bunu yaparken nereye? Neyi kullanacaksın? En fazla gidersin King Solomon'unkileri kullanırsın. Dersin 72 demem var ki bana göre at çöpe. Bana göre at Ben çöpe. kullanıyorum. Neden? Ben Ha, kullanıyorum. neden? Ha, gerek var mı? Çünkü ben şu inanmıyorum. Neden inanmadığımı söyleyeyim. Yani Tabii. Tragna ile uğraşınca diyorsun ki yani en büyük güç insanın kendisi, insanın kendi zihni. Ve bunu kullanırken buradaki varlık modeli sadece senin için bir şey, tanımlama. Bu tanımlamadan öteye gidemezsin.
King Solomon'da atıyorum Azaziel'i mi kullanacaksın? Kullan. Ne olacak ki kullansa? Birinin ölümünü mü sağlayacaksın? Nasıl sağlayacaksın bunu? O enerjiyi nasıl kullandıracaksın? O enerjiyi alırsın, kendi üzerine toplarsın. Ondan sonra o kişiyle aynı ortama girersen bu enerjiyi aktarırsın. Aynen, Bir ama kere şöyle de bir şey astral var. sistemde bilinmesi gereken bu zaten. Ama şimdi Goşiya'yı kullanırken e, evokasyon yaparken ben işte Azaziel'i kullanacağım ya da ben işte gidiyorum Barbatos'u çağıracağım ya da işte Lilith'i çağıracağım diye değildir aslında Goşiya. Goşiya'da temel şeyler vardır, işte majikal daireleri kullanırsın, işte saygı sicilleri kullanırsın ve He. o gelecek varlık kendini zaten tanıtır. Eğer ben bu şekilde kendimi şartlandırırsam bu sefer ne olacak? Obsesif bir varlık. Yani kendimden oluşturduğum bir varlığı göstermiş olacağım ve bunun adına Azaziel ya da ne bileyim işte şey diyebilirim. Lilith diyebilirim. Aslında De. alakası yok. Hı hı. Ama evokasyon yaparken sadece e, boş zihinle sadece oraya ulaşmak istediğiniz andan itibaren davetinizi hangi varlık ya da hangi alt tanrı kabul ediyorsa o gelir kendini sana tanıtır. Bu kadardır. Daha fazlası değildir. Ha, bu şekilde yapan sizin dediğiniz gibi yanlıştır, yalandır. Yani Evet. bu. Ben kesinlikle şartlandırarak kesinlikle çalışmadım. Şimdi Mesela en burada önemlisi ilk davetimde şunu söyleyebilirim. hı Gelen hı. varlık, gardiyan dediğimiz bir varlıktı. Hı Adı da hı. Fıtıs'tıydı. Bakın 72 Solomonic Damon'ların adlarıyla hiçbir ilgisi yok. Adı Fıtıs'tıydı. Birkaç zaman çalıştım onunla. Hı Daha hı. sonra bırakmak zorundaydım. Bıraktım. Şu an Goşya çalışıyor musun dersen asla çalışmıyorum. Hı Ha, hı. bana gelen dişil varlık bana kendi adımla değil, bu anki adımla değil, Halil değil, Han ya da Hanım diye sesleniyordu. Hı Hani hı. ilginç bir şey yani o boyutlarda ilgilenmek, yani bu gerçeklikte oradaki gerçekliği anlatabilmek imkansız. Yani benim Çünkü çalışmalarım. o plandaki gerçeklik bizim zihnimizdeki gerçeklik. Olabilir. Yani ben onu öyle şey yapıyorum. Çünkü mesela bu tür bir şeyle uğraşınca, Tragna gibi bir yapıyla uğraşınca bütün alanları kendine adapte edebiliyorsun, entegre edebilirsin. Hiç sorun değil. Hepsini entegre edersin. Bu senin bilginle doğru orantılı ve hiçbir noktada hiçbiri, eğer tabii şu var, sen psikolojik olarak çok böyle aşırı dedim ya, kişinin kendi zihnine çok iyi sahip olması lazım. Sistemi çok iyi yönetebilmesi lazım. Astral planı çok iyi yönetebilmesi lazım. Şimdi eğer bu tür planı iyi yönetebiliyorsan o zaman ne olursa olsun zaten şeye gerek yok. Bir başka birinin yarattığı varlık modeline gerek yok. Kendin bir davet edersin, ona kendin bir isim verirsin, onun üzerine çalışır. Ki Saki zaten böyle bir kavramdır. O yüzden yapısı çok güçlüdür kendine göre. Fakat bu gücü nereden alıyor? Bu gücü işte hani kim nasıl inanıyorsa ona göre çalışır. Anladım. Ama şu var. Şimdi geçen gün ben böyle bir şeyle karşılaştım. Biri dedik, aa dedi, ben Saki'yi kullanıyorum. İyi dedim, kullanın. Nasıl dedim kullanıyorsunuz? İşte dedi, bu kitapta gördüğüm gibi bana dedi çok yardım ediyor. Doğru. İşte bu aslında bir obsesyonel durum. Obsesif. Yani Bu obsesiflik. Neden? Orada gördüğü bir şey, orada okuduğu bir şey ki zaten hani burada özellikle o kitap hazırlanırken içinde olan bütün şeyler, hani yazılanlar genelde hep istekler üzerine, hep arzular üzerinedir. Şimdi herkes şunu soruyor, ya bu işte vizyonlar nasıl çalışır, kapılar nasıl çalışır, katlar nasıl çalışır? Ki hiçbir zaman şu anda ben bireysel mesela çok fazla zaten kimseyle çalışmıyorum. Hani bir tane seçiyorum, onunla çalışıyorum. anladım. Şimdi çalıştığım kişinin zihin yapısına göre vizyonlar değişkendir zaten. Asıl konu bu. Yani burada şu var, atıyorum, ne oluyor orada, işte birinci diyelim ki sıfırıncı katta karşına bir varlık çıkıyor. X bir varlık. Veya o varlık yerine yolda bir tane çiçek görüyorsun. Şimdi bu çiçeğin
Bendeki o, çünkü okudukları her şey aslında benim anlattığım şeyler okuyor insanlar. Gerçekten öyle. Trabzon anlatılan bir hikayedir. Zaten Bülent bunu ilk başında da yazdı. Bu bir yolculuk kitabıdır diye. Başına üzerine basa basa yazdı bunu. Şimdi Ha, bu Bülent, yolculuk içerisinde hani ne var? Bir sürü şey var. İşte hareketler var, şekiller var. Ha, bu arada o hareketler nereden geldiğini de söyleyeyim. Mesela bazı hareketler var orada. O hareketler nereden geliyor? Hiç kimse bunu sormuyor. Bilmiyorlar da. bil- Bülent, Türkiye'nin yetiştirdiği ender tekvando ustalarından biridir. onu duydum. Dönemdaşı İsmet Iraz, dönemdaşı. Aynı dönemin insanları. Bülent tekvandoyu niye bıraktığını, ben dedim niye bıraktın bu kadar şeyken, söyledi. Tekvando dedi bir savunma sporudur, dövüş sporu değildir dedi. Ve dedi Türkiye'de dövüş sporuna döndüğü için ben dedi bunu reddediyorum, yapmıyorum dedi. Aynen şey bu. Evinde boy boy sertifikalar var. Çok iyi kendo, yani kılıç ustasıydı. İnanılmaz iyi kılıç kullanırdı. Kendo ustasıydı. Hatta ona bir doğum gününde 2 tane kılıç birden hediye etmiştik. Bir Kendi okul. 95-96 yıllarında. Ve bunu hediye ederken dedim ya, Ankara'da bir tek bir kişi var bu işi gerçekten nasıl olduğunu bilen. Ankara'da yaşıyor bir hanım. Onunla beraber almıştık bu kılıçları, ona hediye etmiştik. Bir Anladım. öğlen yemeğinde verdik kılıçları. Sonra mesela o Tragna'daki hareketler aslında bu Bülent'in bana işte kendo çalıştırmak istemesi ve işte boken kılıçları vardı Bülent'in. Boken Biliyorum. kılıcını biliyor musun? Biliyorum. Tahta kılıçlar, boken. Onlarla öğrettiği şeylerdi aslında. Oradaki hareketler onlar. Sonra mesela semboller, sesler, ki kitapta kullanılan 16 tane sembolden bahsediyor. Kaldı ki sembol 98 tane. Ve 98 ayrı okuma şekli var. Tabii ki bu ses kayıtları sadece ve sadece öğrencilerimde var. Onun dışında asla hiçbir yerde kimse bulamaz. Biri kopyalar ayrı konu. Ona bir şey yapamam. İnternette çünkü oluyor. Veya işte Olur. sitede var. Hani siteyi çünkü çökertmeye çalışan bir sürü kişi var yani. Deli gibi saldırıyorlar. Her gün sürekli şey var. Bilmem kaç tane. Yine tabii kırılabilir. Sorun değil. Yani bir yerde bir açık çıkar, kırılır. Onun Ama için bir ara yardım edeyim. Yani güvenlik o ayrı, konusunda onu yapayım. konuşuruz sonra. Tamam. Şimdi dolayısıyla hani burada bu bir bütün. Görüntü, ses, tını, okuma hepsi bir bütün. Okuma zaten bir ses. Yani bir enerjiyi çalıştıracaksan, ki Tragna'daki her şey ses üzerinedir aslında. Her şey ses üzerinedir. Neden öyle? Onu da söyleyeyim. Yani niye ses bu kadar güçlü Tragna'da? Çünkü bu benim kendi yaklaşımım. Yani bu, biz dedim ya, sentezdir trakna diye, ve sentez olmasının sebebi düşünce gücü artı ses gücü. Ben kendime bakıyorum, ben matematikçiyim artı 12 sene piyano eğitimi aldım. Sesi kullanan biriyim. İkisini birleştirdiğin zaman ses ve düşünce çıkıyor. İşte trakna böyle bir şey. Sonra biz Bülent'le mesela, evet, ayrıldığımız noktalar var. Tabii ayrıldık. Ki şöyledir, belli bir noktadan sonra artık bir şey katamazsınız. Biter iş. Tabii. Her Bu başlangıcın doğaldır. bir sonu vardır. Yani düşünsenize, tabii her başlayan şey bitmek zorunda. Yani bugün insanlar evleniyor, ayrılıyor da bir ortaklık, bir çalışma ortaklığı varsa bitmeyecek mi? Hatta birbirimize girdiğimiz dönemler bile oldu. Ne oldu? Çalışmalar, Bülent kendi tarafını yürüttü, ben kendi tarafını yürüttüm. Hatta ve hatta daha komik bir şey söyleyeyim. Bunu rahmetli ata söylemişti de, yani dedim ben biliyorum da neyse dedim, boş ver. Beraber bir çalışma yapıyorlar. Atayla. Ata ile Bülent beraber Ata bir çalışma Newton yapmaya bildiğim karar kadarıyla veriyorlar. şey değil mi? Biraz daha böyle materyalist kafada bir insan değil mi Ata Newton? Atanürün tabii ki daha materyalist. Yani Ondan sonra o çalışma içerisinde aynı metotları kullanıyorlar. Bülent, tabii ulaşılan nokta asla öyle bir şey. En sonunda ulan diyor, bu küfrü basıyor. Ulan diyor, şerefsiz. Bu nasıl diyor bunu yaratıyordu. Ben niye bunu yarat? Aynen böyle bir konuşmalar. Tabii rahmetli, ikisi de rahmetli oldu. Bunun ispatı yok. yok. Yani şu anda da yapamayız. Ama şöyle bir durum var. Yani Bülent bak çok iyi arkadaşımdı gerçekten. Yani o hiçbir şekilde Bülent için kimseyi konuşturtmam. Ayrı bir konu bu. Ama çalışmalar noktasında bakıldığında hani burada herkesin düşündüğünün yanı sıra başka bir Bülent Kısa var. Onu Ve da değineceğiz zaten ona şimdi. değiniriz birazdan. Dolayısıyla yapılan çalışmalar, evet, Bülent sadece bir operatördü.
Ha, bana bu konuda çok kızacaklar var. Bir sürü şey. Sen de biliyorsun. Yani o kadar çok ama bu işin gerçeği bu. Yani dedim ki gerçeğini bilen bir kişi kaldı. Bir iki kişi. Bir tanesi İstanbul'da, bir tanesi Ankara'da yaşıyor. Hatta geçen gün o Ankara'da yaşayanla da konuştuk böyle. Yani Ankara'da şu an o da evli, kendi hayatı var. Çok eşi üst kademe bilgisayar programcısı, çok önemli bir şeyde, Çok gerçekten önemli çalışmalar yapan biri. Ve dedim ki yani ona anlattım, hatta bak dedim böyle böyle kimse buna inanmıyor. Başladı kahkahaya gülmüyor. Yani dedi ulan ben biliyorum dedi. 6 senesini ben biliyorum en azından dedi. Nasıl olduğunu. Mesela şeyi soruyorlar, Bülent'in yazdığı kitapları. O kitapların ne zaman yazıldığını ben mesela biliyorum. Nasıl yazıldığını biliyoruz. anladım. Şimdi bunları bildiğin zaman, karşındaki insanı çok iyi tanıdığın zaman şu anda yaratılanla işte benim gördüğüm arasında dağlar kadar fark var yani. Neyse, bu ayrı bir konu. Boş ver. Tamam. Tragna'yı konuşalım yine. Şimdi Şimdi Saki. evet. Saki'yi şey yaptık. Böyle çok böyle üstünkörü geçtik. Saki'yi siz görmediniz. Az önce söylediğiniz buydu. Sadece Bülent kısa gördü Saki'yi. Doğru mu anladım? Saki. Hayır, ben öyle bir şey demedim. Hayır, ben yanlış anladım. Peki düzeltelim Benim tekrar. de anlattığımı dinlemedin. Saki, Saki kavramı ben gördüğümü Bülent'e anlattım. Bülent onu çizdi dedim. Çizdi. Ha, tamam. Ha, Peki. ayrı şey. Ha, Bülent'in el yazı şeyi çok iyiydi, çizim anladım, şeysi. anladım. Çok güzel şeyler çizerdi. Hı, Ve dedim ki bak böyle böyle biri var. hı. Sakalları böyle, şekli böyle, kafası böyle, dar yüzlü dedim biri var. Ve dedim bu şeye benziyor. İmparator Ming var. Çünkü ben Flash Gordon'u çok severdim. Dedim Anladım. çok benziyor. Çizdi o zaman dedi böyle, evet dedim aynen bunun gibi bir adam var karşımızda. Fakat şöyle bir şey vardı. Saki diyordu ki her şekilde görüntü zaman içinde değişir ve gerçekten de değişti zaten. Değişti mi? Tabii değişti. Sonrasında bambaşka bir formata geldi. Nasıl Yani tarif edebilir misiniz yoksa yani bana şu anda özel mi? nasıl? Yani ben şu an yine ya ederim ne olacak, şu anda bile çalışıyorum. Şimdi Saki'nin kavramı çok daha saydam. Hiç kafasında saç olmayan, yine kafası dar olan bir model şeklinde hala o şekilde görebiliyorum. Yani o şekilde duruyor. Gri Ama artık varlıklar. sakal yok. Ha? Gri varlıklar gibi mi? Gri varlık denmez. Saydam yani şeydi, çok böyle artık şey noktadaydı. Yani böyle cam gibi bir varlık düşün. Cama benzeyen bir varlık düşün. Ken- Geçirgen bir varlık olarak Anladım. düşün. Şöyle diyebilir miyiz? Yani Yani gri. kendi Hı? enerjinizle mi beslediniz? Kendi yaşamsal enerjinizi ona mı aktardınız diyebilirim. Tabii öyle oluyor. Başka türlü onu şekillendiremez. Çünkü bu tür alandaki enerji varlıkları kişinin kendi zihninin yansımasıdır. Aynen. Kendi yansıma şekline göre oluşur. Yani şu anda onun böyle cam şeklinde olması benim kendi bilgi kaynağımdan, benim kendi yapımdan o şekle bürünüyor. Peki O Saki, zaman öyle olması peki Saki bu gerçekle müdahale edebiliyor mu? Hiç denedim mi böyle bir şey? Herhangi bir şekilde. şimdi tabii canım bir sürü deneme, o kadar çok deneme yaptı ki gerçekten hani bir şeye müdahale edebiliyor mu diye. Ortada aslında şöyle bir durum var. Bilinmesi gereken şey şu. Çok basit bir kavram var aslında. Bu tür çalışmalar. Yani Saki de bunlardan bir tanesi. Şimdi Saki ortaya bir enerji çıkartabilir. Evet. Yapısı böyle. Aslında bu enerjiyi kişi kendisi çalışma yaparak zaten oluşturuyor. Neden? İnsan sonuçta bir kimyasal varlık. Kimyasal her varlık bir enerji üretmek zorunda. Bu dünyevi bir kavram, değişmez kural. Ve her varlık kütlesel çekim gücüne sahip. Yani mıknatıs gibi bir enerjimize sahip. Ve ben öğrencilerime diyorum ki lütfen Tragni'yi anlamak için çok basit bir kitap okuyun. Burada da söyleyeyim. Ruh ve Madde Yerinin Manyetizma kitabı. Zamanında yazılmış eski bir kitap. 60 sayfalık. Bu kitabı okuyun diyorum. Ne anlatıyor? Manyetizma. Ve bugün bunu bu alanla uğraşan çocukların bu manyetizma olayından haberleri yok. Manyetizma çok basit. Manyetizma kütlesel çekimin basit bir anlatımıdır manyetizma. Ne Evet. yaparsın? Elini şöyle yap. Arasındaki enerji hemen elini yaklaş. İşte bu bir manyetik alandır. Gibi. Bütün sistem bunun üzerine kurulu. Evet. Peki Tragna'yı yavaş yavaş elimizden geldiğince daha iyi açıklamaya çalışalım. Ama
Tragna'dan önce Bülent Kısa'nın bir kitabı var. Şeytanın ayetleri diyeceğim geliyor ama o Hayır. satanizmle Kitabın ilgili adı bir şey. Satanizm. Evet. Evet. O kitabın ilk baskısını ben yaptım. Gençlik Kitabevi Yayınları'ndan çıkmıştır. İlk baskısı oradan çıktı. Heh. Yıl 2004. 2004'te çıktı o Ne kitap. maksatla Bülent Kısa bu Satanizm isimli kitabı çıkardı? O Maksadı zaman neydi? konuşuyorduk. Abi dedik, abi bak söyleyeyim. Dedim ki abi sana bir kitap yapalım. Ne yapalım, ne yapalım? Gel dedi, satanizm yapalım. Peki. Birlikte karar verdik buna. Bülent'in de çok kitap vardı. Bülent çok kitap okurdu. Çok. Çok büyük bir kütüphanesi vardı gerçekten. Yani şöyle söyleyeyim, 1995'te 1500 adetlik kütüphanesi vardı. Her kitabı okurdu. Neden? Bülent çalışan biri değil. İki tane arabası vardı. Bir tanesi Toyota, bir tanesi neydi? Lada'sı vardı. Evet. Ondan sonra tabii iki tane arabası vardı. Biri Lada eşindeydi. Toyota'yı kendi kullanıyor. Mavi bir Toyota'sı vardı. Ondan sonra e, bazen şöyle işte 3 gün kendi evinde kalırdı, 4 gün başka yerde kalırdı. Böyle bir hayatı vardı. Anladım. Dolayısıyla bu hayat Kadınlara içerisinde düşkündü Bülent diyebilir miyiz? tabii ki yani Birincisi. çok düşkündü. Açıkça böyle bir yanı var. Yani o onun yaşamıyla ama gerçekten böyle. Ve bütün Anladım. herkes Bülent'in böyle olduğunu bilirdi zaten. Herkes. Yani Bülent böyle biriydi. Sonrasında inanılmaz kitap okurdu. Hakikaten bir kitabı alır. Yani nedir? Bütün o dönemde çıkan ne kadar ezoterik, ne kadar fantastik, ne kadar hani böyle bugün mesela nedir işte Yüzüklerin Efendisi varsa o zaman tabii böyle bir şey yok. Hı hı. O zaman işte Akkaş Yayınları, Dharma Yayınları gibi bütün kitapları alır hepsini okurdu ve her kitabı 2 günde bitirirdi. Çünkü hep evde. Hep oturuyor. İşte arada dolaşıyor, yemek yiyor, bilmem sürekli kitap okuyor. Bir yandan da yazı yazıyor. Bir yandan da bu tür çalışmaları, yazıları yazıyor. Arada da sonra biz bu Trabzon olayı ortaya çıkınca da arada da çalışıyor. Çalışmalar yapıyor. Şöyle. Yani nedir bu çalışma? İşte genelde hedef odaklı çalışmalar diyelim buna. Yani kime yaptığını değil, hedef odaklı Antiparantez çalışmalar açmak yapıyor. zorunda kalacağım. Şimdi Hı hı. Bülent Kısa'yı da fazla örnek almasınlar arkadaşlar işte çalışmıyor derken Bülent Kısa'nın zaten maddi bir şey vardı, Ha, geliri vardı. evet onu söyleyelim. Şöyle Bülent Kısa zaten çalışmasına gerek olmayan bir yaşam vardı. Yani burada arkadaşlara şunu söylemek lazım. Bakın ki ben bir ara bir çocukla cadılık üzerine konuşmuştum. Böyle beni şey yaparken ben dedi cadı olacağım. İyi ol dedim. Nasıl olacaksın? İşte dedi dağda yaşayacağım. Peki dedim cep telefonu bırakacak. Hayır bırakamam dedi. Dedim nasıl olacaksın o zaman? Ya 3 gün olurum 4 gün evde olurum dedim böyle cadılık olmaz. Olmaz. Cadı olacaksan ilk önce doğayı tanıman lazım. Bitkileri tanıman lazım. Ki doğal şifa yöntemlerini bilmezsen cadı olamazsın. Öyle bir yani hayat modelini değiştirme. Ay dedi ben öyle yapamam. Dedim o zaman witch olamazsın canım. Öyle bir mantık yok. Şimdi Bülent'in bu kadar rahat olmasının ve hani kitap okuması çok rahat olması kendine her şey Bülent'in kendine odaklıydı. Her şey. Yani çalışmasına gerek yoktu. Para kazanmasına gerek yoktu. Çünkü aileden yani e, Aysel Kısa'dan anneden diyelim. gelen bir para vardı. Aysel Evet, Kısa'dan. Namı Aysel diğer Kısa'dan ama muhterem çok Nur. fazla bunu çok fazla dile getirme. Çünkü Bülent Anladım. hiç bundan bahsedilmesi istemez. O yüzden bu konuyu geçiyoruz. Tamam Hiç buna geçtim. Yani gerek yok. Yani evet. kusura bakmayın özür dileyerek konuyu Hani hemen yok toparlayalım. özür dilemene gerek yok. Yani hani onun anısına diyelim. Bu tür Tamam bir tamam tamam anne tamam baba tamam. çünkü sevmiyordu. Ee, Dolayısıyla hakikaten aileden gelen bir parası olduğundan dolayı oturduğu ev kendisine ait ve kira gelirleri olan yani olan bir kişi böyle olduğunuz zaman zaten bu alanla uğraşmanız kolay. Çok kolay. Yani hayatınız bakın senin için de benim için de aynı şey. Bugün benim hakikaten kira böyle hani çalışmamı gerektiren ki tamam evden çalışıyorum. Kendi istediğim işi yapıyorum. Ona rağmen yoğun çalışmamı gerektiren bir iş olmasa çok daha fazla okültizme zaman ayırırım. Çünkü ne oluyor? Yaşam tarzında okültizm üzerine çalışılması gereken bir konudur. Yani bu tür çalışma bugün yaptım yarın yapmayacağım. Hayır bu bir hayat tarzı Hayat olmak zorunda. Bir kere felsefesi. baştan bunu söylemek lazım. Aynen öyle. Yani şimdi ben Trakni'ye çalışıyorum evet ama bu benim hayat tarzımın içinde zaten yeri var. Yani ben bunu zaten şu andaki yaşam modelim buna uygun.
Olmazsa Yani olmuyor. benim bir yere gitmem gerekmiyor. Benim bir şey yapmam gerekmiyor. İşte internet sitesi var. Orada eğitimler çalışıyor. İnsanlar eğitim alıyor. Ben şunu yapabilirsiniz diyorum. Atıyorum şey var. Astroloji tarafında çalışıyorum. İşte bir yandan çalışmalar, işte biri bir şey istiyor, tak parasını yatırıyor. Yani belli bir sisteme oturttuğunuz için benim için sorun değil, ama hakikaten diğer anlamda bu tür alanda çalışmak isteyen genç arkadaşlar, yani tamam şu anda aile anlamında şey yapıyor ama bir süre ben çok gördüm bunları. Biz bu yolda ilerleyeceğiz. İyi de birebir hayatla kaldığın zaman, bak sen de hayatla karşı karşıyasın. Muhakkak. Değil mi? Ne yapman lazım? En basit idame ettirilen şeyler. Sigaranı bile para kazanmak zorunda. En basit şey bu. Değil mi? Sigara içiyorsan bunun parası var. Evet. Elektrik yapıyorsan bunun parası var. Telefon kullanıyorsun, bunun, bak internet kullanıyorsun, bunun parası var. Yani güncel hayat böyle. Dolayısıyla hani geriye doğru gittiğimizde, bak ta Crowley'e kadar gidelim, fark etmiyor. Crowley'nin para kazanma ihtiyacı yoktu. Yoktu. Aileden gelen bir şey vardı. Kemal Menemencioğlu, evet yayın evi kurdu, tamam bir sürü şeyle, ama hayat içerisine giderken aileden gelen destek çok güzeldi. Atanirun, tamam çalışıyordu. Çok güzel. İşte gazetesi bilmem nesi, ki Atanür'ün aslında temel anlamda istatistikçidir. Genel şeyi bu. Fakat bu alanlarda çalışması sebebi rahat hareket edebilmesinden kaynaklanıyor. Yani. Ve bütün bildiğimiz bu tür kişiler, yani şu anda hayatta olan, benim jenerasyon hayatta olan herkesin böyle deli gibi çalışmak gibi bir şeye ihtiyaçları yoktu zaten. Yok. Aynen Bu öyle. o zaman çalışır. O zaman evet, bu alana çalışabilirsin. Ha, Tragney'i ben nasıl bu kadar büyütebildim? Sana çok basit söyleyeyim. Bir yerde aile şirketin olması, bir yerde de standart bir para gelirim olduğu için zaten öyle bir kaygım olmadığından direkt bu alanda çatır çatır bir sürü şey yaptım. Hala öyle. Yani. Ha, Gençleri de bu uyarmış şeye oluyoruz. gidebilir. Diyecekler ki madem paraya ihtiyacı yok, niye sen bu eğitimleri paralı veriyorsun? Biraz da onu da anlatırım ne olduğunu. Daha sonra Hani geçeceğiz peşinden zaten. buraya gelecek bu iş Geleceğiz, çünkü. geleceğiz yavaş yavaş. Şimdi Bülent Kısa'nın eee, satanizmini devam ettirelim. evet. Neden Şimdi satanizm neydi? Yani o satanizm kitabını yazma sebebi neydi? Satanist şimdi miydi Bülent Kısa? hayır, şimdi bak Bülent, şimdi herkesin düşündüğü şekilde bir satanist değildi bir kere. Bunu geç. Böyle bir kişiden bahsetmiyoruz. Bülent satanizmi farklı olmak yolunda kullanıyordu. Farklı olmak. Herkesten farklı düşünüyor. Zaten Bülent yapı itibariyle hiperaktif biriydi. Hiperaktif. Yani sürekli konuşan, hemen birine karşı cevap veren. Bak bir örnek anlatayım sana. Beraber sinemaya gittik, tamam mı? Sinemaya. Ha, Seyredeceğimiz filmde Mel Gibson'ın şeydi şu e, önemli filmlerden bir tanesi. Eski, yani seneler önce. hangisi acaba? Neyse. Bir- Neyse bak, sinemaya gireceğiz. Adam bilet. Tamam, bilet. Biletimiz var, oturacağız. Dedi ki Bülent, ya sinema boş başlıyor abi dedi. Hani girin, benim dediğim yere oturun, sonra şey olun. Abi 2 dakikada birbirlerine girdiler. 2 dakika dedim, yani Bülent sen deli misin? Sinema boş, her yere otururuz. Ya adam ne yapsın? Adam biletli oturayım. Adam dedi ki abi dedi, biletli oturtayım. Siz sonra zaten boş değiştirin. Ama Neyse. dedi ben mecburum böyle yapmaya. Anında olay çıkarabilen bir adamdı. Anında. Agresif. Agresif. Çok akıllı bir adamdı. Hiperaktif olduğu için. Kelimeleri çok iyi takip ederdi ve hemen bir kişinin boşluğunu bulur, oradan saldırırdı. Direkt. Böyle bir yapısı vardı. Şimdi Yanlışmış yani. ha? Yapısı Biraz öyleydi. yanlışmış. Yani Şimdi bu doğru veya yanlış, bunu tartışmıyoruz. Bak, insan olarak çok iyi biriydi. Yani desen ki ya benim paraya ihtiyacım var, cebindeki çıkı parayı çıkarır verir. Hiç de sormaz, bunu ödedin ödemedin, böyle bir şey yoktu. Tarzı değil. Beraber yemek yemeye gideriz. Hayatta ben para verdiğimi hiç hatırlamadım bak. Hiç verdirtmezdi. Bir sefer verin dedim, dedi o parayı alır. Ne aha, yapacağımı tamam. söylerim. Hiç dedi Tamam. şey yapma. Aynen böyle, bak böyle biriydi. O yüzden bazı yönleri çok önemli. Şimdi satanizm konusu. Evet, Bülent'in böyle bir kitap yazması, buna o dönemde satanist kavramını, çünkü şey yok, ortada böyle bir kitap yoktu. Gerçekten. Ve dedi ki Bülent, böyle bir kitap yazar mısın? Ben söyledim ona bunu. O da elinde bir sürü not var. Hemen oluşturdu zaten ve sonra bastırdık. Kitabı ben bastırdım. Bak, ilk kitap Gençlik Kitabı Yayınlarından çıktı. 2000 tane bastırdık. O zaman Güner o zaman satanisti. Evet.
Böyle bir yönü var. Evet. Yani düz mantık bu. Evet, Aslında fakat Ozan Güner şimdi satanisti. Düz ya mantık bu. satanizm şimdi satanizm mesela anlaşıldığı üzere şimdi bu bir kült, yani bu bir yapı. Yapı. Şimdi Türkiye'de ne yaparsan yap Amerika gibi satanizm kültürü burada oluşamaz. Bir kere bunu geçelim. Yok öyle bir mantık. Satanizm olduğu zaman hayatını o şekilde yaşaman lazım. O şekilde ilerletmen lazım. Atıyorum, ona göre kuralını yapman lazım. Bülent'in satanizm anlayışı böyle bir satanizm anlayışı değildi zaten. Yani buradaki kavram, evet, Bülent bunu savunurdu. Farklı olmanın hazzını yaşayan bir adamdı. Çok farklı şeylerden bahsediyoruz burada. Ha, burada bir sürü dinleyen kızacaktır sonra ama ben 20 sene birlikte olan bir adamdan bahsediyorum burada. Farklı bir şeyden bahsediyorum. Anladım. Ve evet, ortaya satanist olarak çıkması, bu şekilde lanse edilmesi, atıyorum. Hatta mesela şeye çok kızmıştım ben. Trabzon'la ilgili bilgiler oluşmaya başladı. Sen ata, ya ataya da söyledim bunu. Çok kızgınım bu yüzden size de. Yani dedim ki o zaman bilinmeyen bir fenomen dergilerinde Tragna'nın tanıtımı yapıldı, anlatımı yapıldı. Trag'la ilgili sayfa sayfa. Yani Bülent Atay'a dedim, abi dedim, bunu yazan benim, anlatan benim. Niye? Çünkü dedi Bülent'le karar verdik. Sen dedi çok gençsin, olmaz. Laf mı yani bu? Benim en kızdığım şeydir bu. Ve bu Atay'a dedim, yani kızgınlığımın şeyi bu dedim size. Çünkü dedim bunun bir oluşumu var. Yani en azından bahsedersin. Neyse ki Bülent kitabın kapağında bahsetti. Yani Ozan'la beraber bir yolculuk. Neyse, Allah'tan orada böyle bir isim geçiyor yani. Allah'tan geçiyor. Ki kitabın içen zaman zaman bana giydirmeleri, işte Ozan'ın kafası karışıktı bilmem neydi falan. Tabii, çünkü o kadar olay yaşıyorsunuz ki bütün o yaşadığınız her şey kitaba yansıyor zaten. Anlatıma yansır. Yansır. Yani kızgın olduğun nokta. Neyse, şimdi Bülent'in satanizm anlayışına gelince o kitabın yazılması tamamen bir rastlantı. Sonra bunun ikincisi yapıldı. Tabii Evet. piyasaya çıkmadı. Oğluyla beraber bir daha üzerinden geçtiler. Çünkü neden? Kitap yazıldıktan sonra, hatta Kemal'le bu konuşuldu. Kemal dedi, ben hayatımda bu kadar saçma sapan bir satanist kitabı görmedim dedi. Evet. Çünkü Kemal Bey de onu top, söyledi. evet, aynen, Kemal de aynısını söyledi. Ben de haklısın abi dedim, öyle. Çünkü tamamen dedi yanlış. Evet, tamamen yanlış. Tamamen dedi kendine göre bir satanizm ya. Bu dedi satanizmle alakası yok. Evet, yok. Biz biliyoruz bunun olmadığını. Kemal işte bak. Kemal'le sen bunu konuşmuş olmalısın. Konuştuk. Konuştuk. Kemal de biliyor. Hatta gülüştük. Dedim yani o zaman öyleydi. Yani olacak iş değil dedim. Ama ilk Ama bunu, başlangıcı siz vermişsiniz bakın. ha? Hiç kimsenin aklında yokken sizin aklınızdaymış. Ve siz Evet. yönlendirdiniz. Siz neden Evet, ben, yazmadınız? Madem ki öyle. ha, Neden neden yazmadınız? bak? Neden olmadı? Çünkü benim o zamanki, bak, ben o zaman daha kaç yaşındaydım? Bülent bunu 2002, Bülent tabii 2005'te öldü, daha öncesinde. Yani ölmeden zaten bir iki sene önce yazıldı. Ölmeden iki sene önce. 2003'te. Evet. Neden 2003'te? Onu da söyleyeyim. Ben 2003'te bizim kitap evi kapandı. Ve ben bir şey yapmak istedim ve dedim bir kitap çıkartayım. Hani yayıncılık yapayım ve dedim bu alanda olsun. Ve ben tabii o zaman şöyle, daha 2003 dediğin zaman hani 40 yaşındayım. Ha, ve şey demedim, hani böyle bir kitap yazmak hiç benim aklıma hiç gelmedi. Yani kitap yazabilir miyim, yazamam, böyle bir düşünce hiç olmadı benim. Ve bugün bile hala kitap yazma konusunda şüpheleri olan biriyim. Yani yazayım mı, ya bak, bir sürü bilgi var mı diye düşünen biriyim. O Anladım. kadar şeyi bilmeme rağmen. Şimdi kitap yazmak ayrı bir konu. He, dediğim gibi o dönemde satanizm üzerine kitap yazabilir miydim? Yazabilirdim. Çünkü o kadar çok bilgiye sahipsin ki, o kadar çok şey okuyorsun ki. Ama hiç ben öyle bir şey düşünmemiştim. Bülent tabii ki ismi çok biliniyordu Bülent'in. Bülent dedim hani böyle bir şey olsun, kitap yazdım ki Bülent onun peşinden de havası yazdı zaten. Ha, şimdi satanizm ne, havas ne, o He, çok neden? böyle birbirine Havası zıt bir şimdi şey. zıt. Fakat zaten Bülent'in aklına satanizm kitabını ben dedim yazalım, böyle bir şey çıksın diye. Fakat geriye doğru gelindiğinde Bülent aslında Havas'la çok ilgiliydi ve zaten Havas'la ilgili ilk bu tür kitap çalışmalarını geriye doğru gidince 93 yıllarında zaten yapmaya başlamıştı Bülent. Çünkü biz Trak'la çalışmanın her birinde Havas'la ilgili bilgileri oraya alıp tekrar işleyip
tekrar Bülent notları yazıyordu. Yani çünkü benim Havas'la ilgim yok. Ben Havas sevmem. Yani yapı olarak sevmem. Anlamsız da bulurum. Ve Evet. Bülent diyordu işte Havas'ta bunlar var. Bunun sayısal değerlerini bul. Sayısal değer karşılıklarını, şeklini, kullanım şeklini bana aktar. Ona göre ben yeni bir sistem yazacağım. Ve Bülent'in Havas kitabı hakikaten iyi bir kitap. Olarak çıktı. 2 cilt diye biliyorum Bülent Kısa'nın Ama Havas. sadece birincisi yayınlandı. İkincisi yayınlanmadı. Herkes diyor yayınlandı işte PDF bende falan filan. Bülent PDF'i internetten yaydı. O yüzden şey çıkarmadı. Söyleyeyim. Kemal Menemencoğlu ikincisini çıkarmadı. Çıkarmadı. Evet. Çıkarmadı. Ama Yani PDF'ler onun ne? dolaşıyor. Hala Ha? PDF'ler dolaşıyor. Tabii canım bir sürü PDF dolaşıyor Bülent'in. Hatta onun şey kitapları var. Ne diyor? Gerçekler kitabı, Ha, ayetler gerçekler kitabı var. kitabı ait. Onlar ona mı ait gerçekten? Evet tabii canım onlar 1995-2000 yılları arasında yazıldı. İlk çıkışlarını bize okudu zaten. Bakın dedi böyle şeyler yazın. Bülent çünkü o dönemde hani evinde 3 gün 4 günde Ataşehir'de kalıyordu. 4 gün Ataşehir'de evi Evet. vardı. Orada evde bütün gün ne yapacak ki? Ki biz o evde deli gibi çalışmalar yaptık. Odanın bir tanesi aynalarla kapladık. Ayna çalışmaları, kat çalışmaları neler neler yaptık. Ve o dönemde Bülent bunları yazıyordu. Bize de okuyordu. Ve onun şeyini yapan, editini yapan kişi şu an Ankara'da yaşıyor zaten. Demin bahsettiğim kişi de o. Yani o kitabın ilk editlerini yapan kişi şu an Ankara'da. Yani Ama işte anlatamıyorsun. Diyorlar bu şöyle. Hayır Bülent bu işte bir sentezden bahsediyor. Bülent'in bilgisi evet çok kitap okuduğu için ortaya yapılan çalışmalar, Bülent'in duygu durumları, Bülent hepsi üst üste binince bu çıktı. Kaldı ki 96 yılında Bülent hastalandı. İlk kanser belirti kanser. o dönemde çıktı. Ve ilk böyle bana gösterdi Ozan dedi baksana neler oluyor diye. Karnında böyle böyle şişler vardı Bülent. Çok da sigara içtiğini biliyoruz Tabii kendisinin. günde 5 paket sigara 3 litre çay içerdi Bülent. Daha anlatayım mı? Daha anlatayım mı Bülent? yani yani ben şöyle kısadan yani hisse olarak Bülent Kısa bunları yaparken gençleri de pek düşünmemiş. Marjinal olayım da nasıl olursam olayım demiş. Şu Şimdi anki ben şöyle Türkiye'deki söyleyeyim. satanizm Hani gençleri. ben şöyle söyleyeyim. Maalesef hani işin gerçek yanı bu. Bugünkü gençlerin Bülent'i koyduğu yerle o zamanki ben Bülent'i bak 20 sene bildiğim için üzülerek söylüyorum alakası yoktu. Bülent kendi oğlundan başka hiçbir gence önem vermezdi. Bunun üzerine basa basa söylüyorum ben. Yani ne olduğunu söylemeyeceğim. Çok böyle peşinde gençler vardı. Yani neler olduğunu boş ver. Boş Bu verdim, boş şey dışı verdim. yani sana sonra söyleyeyim. Yani kayıt Anladım. dışı kalsın ve Kalsın. dolayısıyla yani maalesef tamam herkes onu orada şey diyelim. Herkes Bülent'i nasıl tahayyül ediyorsa öyle kalsın. Tamam. Yani hiç şey yapmaya gerek yok. Çünkü Hızlıdan onun hemen anısına Tragna'ya saygısızlık olur. Gerek yok. Öyle tamam. kalsın. Tragna'ya dönelim. Bülent Kısa'yı Evet. bitirelim artık. Hı hı. Yeter. O kadar çok Bülent, uğraştık yani. şöyle söylemek lazım Bülent'i bitirirken. İyi ki Bülent vardı. İyi ki. Çünkü Bülent olmasaydı bunları toparlayacak biri olamazdı. Bu çalışmalar olurken bu kadar yoğun çalışma için birinin bunu yönetmesi lazımdı ki mesela öyle zamanlar oldu ki bir çalışma yaptık onu da anlatayım. İzmir'de yaşayan Gufran Erkılıç onun evinde bir çalışma yapıyoruz. Ondan sonra tabii ben yine operatör pozisyonda böyle çalışma yaparken tepeme böyle bir şeyler düşüyor. Pıt 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 dedim. Bülent bir şeyler düşüyor üstüme. Yok oğlum dedi bir şey yok. Var dedim yani ben hissediyorum. Ondan sonra Bülent dedim var. Gözüm bir açtım. Tepede karınca ordusu. Tepemde. Bülent Enerjiden dedim. dolayı. Bülent dedim görüyor musun tavanda? Ana dedi lan burasının hali ne? Nasıl bir karınca? Böyle sürü halinde karınca. Dedim bunlar beni yer mi? O zaman da yıl 1990 96 falan. Diyorum ki ulan bu ne? Ve bir kısmı elimlerinde dolaşıyor falan filan dedi dayan yani yapacak bir şey. Neyse çalışmayı bitirdik bir tane kalmadı. Demek ki enerji. Enerji evet bunu mesela bu arada bir ara Bülent yine bir başka evde oturuyordu. Küçük bir evde. Yine bu Ankara'daki kişiyle çok onların birliktelikleri çok uzun. Yani 6 sene beraberdiler. 6 sene çok uzun bir zaman. Çok uzun. Çok uzun. Ve Ataşehir'den önce işte yine başka bir yerde taşıyordu. O zaman bu işte Kadıköy biliyor musun Kadıköy? Yoğurtçu Bilmez mi? Parkı'na inen yol. Bil- O Biliyorum. yolda bir yerde oturuyordu.
Orada da bir tane kedisi vardı. Kedinin adı Osiris. Kedinin adı. Her çalışmada kedi kucağıma atlardı. Ben böyle hoplardım yani. Allah'ım ya, ulan dedim, bir gün kedi tırmanacak. Kedi, tabii kediler çok ilginç. Bu tür enerji hemen geliyor kediler. Geliyor, geliyor. Orada da öyle şeylerimiz vardı. Dolayısıyla hani ne olursa olsun iyi ki vardı, iyi ki. İyi ki oldu. İyi ki operatörlük yaptı. Ki pek çok çalışmada da hakikaten yol gösterici olmuştur. Bunları söylemek lazım zaten. Yani bunların aksini iddia etmiyorum. Ve ben bunu o yüzden her daim de söylerim. Yani iyi ki Bülent vardı ki bu çalışmalar ortaya çıktı. Öyle Al, söyleyelim. al dipnot olarak gençler tekrar tekrar ediyoruz. Bülent Kısa asla satanist değildi. Evet, Dipnot. değildi. Satanist değildi. Yani evet, görüntü onun üzerine ama değildi yani. Yok öyle bir Tamam. şey. Şimdi Tragna'ya geçelim. Şimdi Tragna'dan önce inisinasyon. Herkes işte bir damla kan sürüp işte kağıdı yaktım bitti ben inisiye oldum mu? Yoksa inisinasyon bambaşka bir şey mi? Tragna'dan örnekleme, Tragna'nın inisinasyonlarıyla başlayalım. Çünkü Tragna ile devam edeceğiz. Şimdi inisiye olmak veya inisiyasyon konusu, yani inisiyasyon veya inisiye, ikisi aynı şey Hı biliyorsun. hı. Aynı kavrama denk düşüyor. Şimdi inisiye olmak kavram itibariyle baktığında nedir? Bir şey kullanma yetisine sahip olduktan Adanmak. sonra adanmak veya birinin size evet sen bunu yapabilirsin şeyini almanız, yani Evet. yapabilirsine ulaşmanız, El inisiye vermek. olmanız. El El vermek. vermek. Diğer Türkçe karşılığı el vermek. Şimdi el vermek, kim el veriyor? İşte bu işi bilen biri diyor ki evet sen artık bunu yapabilirsin ve benim yolumda devam edebilirsin diyor. Ve kişi bu şekilde devam ediyor. Kişinin bu yere gelebilmesi için bir sürü merhaleler var, bir sürü aşamalar var. Ve baktığında hani nedir? O kadar büyük bedeller ödemek zorunda ki bu inisiyi alabilmek için. O kadar büyük bedeller ki bu nedir? İşte bugün tabii ki hani iş maddiyata gelecek belki ama eskiden de kişi bunu hayatıyla, hayatını bağışlıyordu, hayatını adıyordu bu işe. Yani ne Hizmet olması o ederek. zaman, tutkuyla yola çıkıp evet ben bu yolda ilerleyeceğim deyip bu şekilde başlıyor ve bu inisiye edecek olan kişinin, yani o kişi, o işin başındaki kişinin her isteğine evet diyerek onun yolunda giderek en sonunda inisiye olma hakkını elde ediyordu veya edemiyordu, her neyse. Şimdi inisiyasyon bana göre günümüzde, eğer hani bir kişinin inisiye olabilmesi için, ha bu inisiyeyi kim yapacak dediğin zaman hani ben atıyorum evet bu kişi Tragna'yı yapabilir demem için o kişinin en az 10 sene Tragna'da çalışması lazım. Yani 10 sene. Neden? Çünkü Tragna sistem olarak zihnin iki farklı alanda çalışması demektir. Yani nedir? İnsan beyni nasıl sağ ve sol beyni iki lobdan oluşuyor. Evet. İki lobu da farklı farklı kullanabilmek. Yani bu nedir? Hani elini tuttuğun zaman bir elini çeviriyorsun da öbürüne şöyle dik dik vuruyorsun. Hani meşhur şey vardır. Hani şöyle yapmak. Biliyorum. Yani bir Biliyorum. elini çevirirken öbürünü böyle kullanmak. Yani veya tam tersini yapabilmek. Fark etmiyor. Dolayısıyla burada ki Tragna'nın genel yapısı astral vizyonlara dayalıdır. Yani astral alandaki bütün yapılanma üzerine dayalıdır. Ve burada hani çok rahatla bunu yapabilir pozisyonuna gelip kendi başına düzenleyebilir hale gelmesi lazım ki Tragna'yı yapabilsin. Sorun değil, yapabilir. Ha burada evet şu olacak. İşte biz denedik oldu. Tabii ki deneyince oluyor. Sorun yok. Ama şöyle bir durum var. Bir sefer bunu deneyebilirsin, çalışır. Ama burada eğer sen bu tür çalışmayı sürekli yapmaya başlıyorsan bunların geri dönüşlerini de hesaba katman lazım. Enerji öyle. Enerji bir sarmaldır çünkü ve bu sarmal illaki gerisin geriye döner, kişiye çarpar. Aynen. Dolayısıyla Tragna hem bu giden enerjiyi kontrol etmek hem bu gelen enerjiyi kontrol etmek yetisine sahip olacaksın. Ondan sonra evet bunu yapabilir dediğin zaman da işte biri zaten hani tutup da el vermek, tamam sen bunu yapabilirsin dediği zaman kişisel anlamda kişi evet ben bunu yapabilirim dediği anda oluyor. Ama bu tutup da işte bir kağıda efendim semboller yazıp sonra bunu yakmak, hayır böyle bir şey yok. Yok. Bu saçmalık. Ve ben bugün Çok için saçma. mesela inisiyasyonu şöyle tanımlıyorum. Ne oluyor? İnsanlar gidiyor bir eğitim alıyor.
Tamam mı? Eğitim aldıktan sonra bir sertifika alıyor. Diyorlar ki artık bu bunun yetkilisidir, bitti. Ha, inisiyasyon bugün o kadar basit. Ama enerji bazında inisiyasyonu yapmak için senelere ihtiyaç. Öyle bir günde, iki günde, bir yılda olacak iş değil bu. İşte bu seviye dönüyor. Mesela Tragna'nın kaç seviyesi var şu an? Şimdi Tragna yedili sistemler üzerine gider. Evet. Sıfırdan 7'ye çalışır. 7'den 14'e çalışır. Toplam 14 seviyedir ama bu 14 seviyenin kendi içindeki yataylarını hesaba kattığın zaman 14 çarpı 10, 14 üzeri 14 kadardır. Yani öyle bir kavramdan bahsedilir. Ha, ben mesela bunun sonuna geldim mi? Ben bile bunun sonuna gelemedim ki. Bak, ben bile bu kadar kontrol etmeme rağmen Trakna, çünkü şöyle bir yapısı var. Herkesin şey yapması gereken. Yaşa göre devamlı kendini yenileyen bir sisteme sahip. Eğer bir kişi bu yolda gitmek istiyorsa, bir Trakna modeliyle çalışarak hayatını yönlendirmek istiyorsa, ki bu normal yaşamda yapılabilen bir durum. Ama dikkat edilmesi gereken şey şu. Tragna'yı hangi alanda kullanacak? Hedef odaklı bir çalışma çünkü. Yani bunu bir iş hayatında mı kullanacak, yoksa ikili ilişkilerde mi kullanacak? Önemli kavram. Veya kendi çevresinde bir manyetik alan oluşturup buna göre kendini yani kendi yaşam planını rahatlatacak mı? Hangisi olacak? Ben mesela istiyorum ki havada süzülmek. Hiçbir Şimdi alet öyle, sürmek. şimdi bak, öyle bir mantık yok. Neden Anladınız yok? ne demek istediğimi zaten. Onun He, için böyle şimdi hiçbir yanattım. zaman Tragna ile istediğin kadar enerji yükselt, havada süzülemezsin. Bu şeyin yapısına aykırı. Dünyanın yapısına aykırı. Ne yaparsan yap. He, diyebilirsin ki ben bunu Atay'la tartışmıyorum. İşte ben Hindistan'da gördüm. Ne yapıyorlar dedim. Tibet rahipleri ne yapıyorlar? Zıplıyorlar dedi. Dedim, havada mı yüzüyor? Yok dedi. Zıplıyor, hemen düşüyor, olduğu yerde zıplıyor, düşüyor dedi. Onu sen de yaparsın. Onu sen de yaparsın. Kasların Yani düzgün şey kullanırsan. yaparsan, kasını kullanırsan yaparsın, ama havaya belli bir enerjide yükselebilmek, yani yer çekimi gibi bir kavramı yok edebilmek için saniyede 10 kilometre hıza ihtiyacın var. Nasıl yükseleceksin? Ha, enerjin istediğin kadar yükselt. Ha, belki sürekli çalışırsan, yani sürekli çalışırsan şunu yapabiliyorsun ki ben bir ara çok test etmiştim. Yani zihin anlamında kendini kaldırabiliyor musun? Önce mesela denedim, kollarım kalktı, ayaklarım kalktı ama beden kalkmıyor. Uğraşıyor kaldıramıyorsun. Uğraşıyorsun kaldıramıyorsun. Yani şey, sanki böyle kendi içinden ayrılıyormuş gibi hissediyorsun fakat olmuyor. Evet, zihin olarak çok rahat çalışıyor ama beden olarak bunu çalıştırmak belki de çok uzun, çok yoğun bir çalışma gerekiyor. Yani zihin içerisinde o kadar büyük bir manyetik alan oluşturman lazım ki, ama bu da hani bilemiyorum. Yani şu anda ben bile bunu söyleyemem. Maddelere hükmedebilmek. Aslında kişi Cisimlere daha maddeye değil, doğrusu. moleküler yapıya hükmetmek lazım. Bunu yapabilmek için. Yani moleküler enerjiye hükmetmek lazım. Bu şu anda pek herhalde mümkün değil gibi. Yuri Yani Geller'in yaptığı kaşığı bükmek. şimdi bak, kaşığı bükmek ayrı bir şey. Sen de yapabilirsin. Eğer bu konuda çalışıyorsan yapabilirsin. Bu bir Yapıyorum. çalışma metodu çünkü. Yapıyorum Şimdi o zaten. ayrı. Ha? Bu bir çalışma şekli. Yani şimdi neden yapıyorsun? Elinle dokunarak yapıyorsun. Evet. Gözünle mi yapıyorsun? Bak, dokunarak. Dokunarak. Her şey Ha, dokunmak yani zorundasın. bak, dokunarak, ne bileyim, bir bardağı kırabiliyor musun? Kırarsın. Nasıl kırarsın? Sesle kırarsın. Nasıl? Bardağın kırılma frekansını bilirsen kırarsın. Evet. O bir ıslık da olabilir, bir şey de, ki bunu yapanlar var. Yani hatta bir tanesi Ella Fitzgerald'dı, bardak kırabilen kadın diye. Öyle geçmişti zamanında. Yani sesle bunu yapabilirsin. Ama evet, şey bükebilirsin. Nedir o? Kaşığı. Elle dokunarak yaparsın ama gözünle bunu yapmak apayrı bir şey. Ha, bunu yapabilen insanlar mı? Belki vardır. Ben hiç görmedim ama olabilir. Ben kendim Mesela şey yapan, ne bileyim, işte şeye bakıp, sen diyorsun ya ben yapabiliyorum. Yani nedir o? Mesela avizeye bakıp sallamak mesela yaptım. gözünle. Ha, yapabilirsin. Bir defa yaptın. Kaç Tabii. defa yaptın? Bir kez yapabilirim. Bir kez. Çok yoğun bir enerjiye ihtiyaç olabilir onun için yaptıysan. Çok Şimdi yoğundur. eğer bunu sürekli yapabiliyorsan zaten o zaman sende o enerji artık oluşuyor Yok, demektir. bir Zaten öfkeydi. Öfkeyle. ha Öfkemi aktardım bak, sadece. öfke, bak yine aynı. Tutku, öfke, bunlar yoğun duygular. Yine aynı noktaya geliyoruz. Aynı. Öfke, evet, yapabilirsin. Öfkeyle ben mesela bir şeye katılmıştım. Bir böyle bir ortamda yanımdaki kadın öyle abuk subuk konuşmaya başladı. Yani tarottu, bilmem neydi. Ben de sinirlendim.
Yani ulan dedim yani manyak yani rast. O kadar gerildim ki ortamızda da şey var. Ahşap böyle bir tepsi ahşaptan şöyle bir çanak var. Çanak çat dedi bir gitti. Kadın da demez mi işte bak bana şey yaptın öfkelendin ama ben korumalıyım Allah dedim seni bildiği gibi yapsın ne olacak. Yani şimdi ha bu olabilir bak Olur. bunlar olan durumlar. Şimdi ha bunu kontrol edebiliyorsan bu bir anda Edilemiyor. Abi, işte edilemiyor. edilemiyor. Yani edilemiyor. Bunu şimdi bu bir çalışma metodudur. Şimdi Evet. eğer dedim ya demin bir şey söyledim. Hani normal hayat idamesiyle uğraşmıyorsan şey yaparsın. Alırsın hani bir bardak. Bütün gücünü toplarsın. Sırf bununla uğraşırsın. Bir gün, 2 gün, 5 gün, 10 gün merak etme 15. gün kırarsın zaten. Aynen. Ama konu şu. Eğer bu kırmayı öğreniyor çünkü şöyle bir şey var. Zihin bir sefer öğreniyor. Mesela Trakna böyledir. Zihnin öğrenmesi çok önemli. Ve Tragna'daki temel mantık şu. Zihin yani beyin bir şey gibi bir nasıl diyeyim? Mesela spor yapıyorsun değil mi? Spor yaparken nedir? Kasların gelişiyor. Değil mi? Zihin de böyle bir şey. Zihin belli bir süre öğrendikçe sen eğer bunu kırma güdüsünü bir şekilde enerjini toplayıp aynı günler aynı olayı aynı şekilde tekrarladığın andan itibaren eninde sonunda bir seferde onu kırarsın. Kırarsın yani. Ama bunu nasıl kırdığını öğrendiğin zaman her bardağı kırarsın. Eğer bunu kontrol edebiliyorsan o gücü Edilemiyor. sinirlendi. Şimdi kontrol edebiliyorsun. Trag'ın mantığı böyle. Eğer o gücü kontrol edebiliyorsan o zaman sen bunu bir hedefte de kullanabilirsin demektir. Ama Ama bu ağır bir enerjidir. Çünkü bu enerjinin geri sapması var. Geri dönmesini durdurabilmen lazım. İşte Tragna'daki mantıklardan bir tanesi bu. Bunu nasıl durduracağını öğretiyor sistem. benim burnum kanadıydı. En Heh, son. bu da bir yöntem. Bak burnun kanadı. Yani tepkileri görebiliyorsun. Yani zihin ne olursa olsun o kadar büyük tepkiye vücut başka tepkiler veriyor. Yani çünkü bizim beden yapımız o kadar şey değil. Hani böyle bu bir anda olacak değil. Evet sen bu işe senelerini veriyorsun. Mesela ben çalışmalarda yaparken ki eşim söylüyor. Şimdi mesela benim bu akşam bir çalışmam var. Her pazar saat 8'de onarız. Çalışmayı yapıyorum. Bizim ev 2 katlı. Evet. Yukarı oda buz kesiyor. Muş. Muş. Şimdi söyledim. Yani Ozan diyor burada başlıyor işler zangırdamaya. Masa tıkır 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 tıkır. Şimdi bu benim için sorun değil ama ben 85 yılından beri bununla uğraşıyorum ya. 30 seneden beri yani uğraşıyorum. Hatta 30 değil. Neredeyse 40 sene olacak. 40 seneden beri ben bu işle uğraşıyorum. Bitti. Peki Ozan Güner, Trakna eğitimi almadan önce size gelenlerin nasıl olmalı? Nasıl bir bilgi birikimi olmalı? Şöyle bir şey yapıyorum. Ben eskiden Yaş. yani bu söyleyeceğim. Mesela öncesinde bazı kriterlerim yoktu. Yani ben bunu herkese anlatabilirim dedim. Öğretebiliriz, yapabilir. Ve mesela öncesinde ki ben 2010'a kadar aklımda böyle bir şey yoktu bile. Hatta daha da söyleyeyim. Ben 2005'te trakla çalışmayı bıraktım. Yapmayacağım dedim. Nedenleri vardı kendim için. Çünkü ortada çok büyük bir enerji ve bunu kontrol edebildiğini düşün. Bu kontrol ettiğin enerjide mesela diyorsun ki ben şunu istiyorum. Yaptığın tek şey astral planı oluşturup kalıpları oluşturup o astralda olayın bütün varyasyonlarını görebiliyorsun. Diyorsun ki şu olacak. Ve bununla ilgili neleri çalıştırman lazım, ne yapman lazım? Bu kadar. Çalıştırdıktan sonra sistem çalışıyor. Peki. Ama bunun geri dönüşü bir de şöyle bir şey var. Tragna'da hatta şey vardır. Karar bir kez verilir diye. Bu bir oyuncak değil. Değil. O yüzden hadi ben bunu yapayım sonra yapmayayım öyle bir şey yok. Yaptın mı yapacaksın geri dönüşü ayrı bir şey. Bu artık o senin şeyin bedelin mecbursun onu yapmaya. Ve burada e, 2005'te ben bunu durdum. Ben dedim yapmıyorum çalışmıyorum artık. Evet. Ve Bülent'le de zaten Bülent'in vefatından 2 sene önce 2003'te zaten biz çalışmaları aşağı yukarı 2004'te durdurduk. Sonra Bülent İzmir'de bir kısım kişilerle çalıştı. Onları ben tanımıyorum. Yani sonradan karşıma çıktı o kişiler de İzmir'de birileriyle çalışmış İzmir'de. Sonra yani bir tanesi yani ismi zikretmeyeyim boş ver. Neyse Anladım. çalışmış birileriyle. Evet. Sonrasında ben 2010'da 2010 mu 2011'de
Bu Ankara'daki arkadaş beni aradı. Ozan dedi, bak dedi, böyle böyle. Etrafta bir karışıklık var. Yani birileri Tragna'yı şey yapmaya çalışıyor. Sahiplenmeye dedim. Kimmiş onlar? İsimlerini verdi. İyi dedim, o zaman boş ver. Şeyleri alalım. En azından internet tarafını alalım. Anladım. İşte ne aldım? İşte Tragna.com alamıyorduk. İşte Tragna.org aldık. Tragna.com.tr için başvurduk. Onu aldık. Patentli olarak. Çünkü patent olmadan com.tr'yi alamıyorsun. Alamaz. Com.tr'yi aldık. Ondan sonra bir de işte Kiblan Tragna'yı aldım. Sonra onu bıraktım. Dedim Tragna varken Kiblan Tragna'ya gerek yok. Kiblan Tragna.com'u, com.tr'yi almıştım. Sonra onları bıraktım. Gerek yok dedim. Şimdi öyle bir noktada 2011'de dedim ki o zaman hani küçük eğitimler vereyim. 2012'de ilk eğitimleri verdik. O dönemde 4 kişi vardı ilk başta. Ha, yaş grupları 30-32 arasında. Sonra dedim ben daha düşük, bunu 20'lere düşüreyim. Yanlış Ondan olmuş. sonra bir şey vardı işte 23-24 yaşında. Sonra bir baktım ki olmuyor. Olmaz. Çünkü nedenini söyleyeyim. 24 yaşında veya 23 yaşında biriyle çalıştığınız zaman karşınıza çıkan veriler şey değil, güncel yaşama uygun değil. Çünkü Tragna'nın temel hedefi güncel yaşama uygun olması. Ha, burada her türlü her türlü materyali kullanabilirsin, fark etmiyor, ama güncel hayatta yaşarken mecbursun bunu güncel yaşama yakın tutmaya, sistemi ki güçlü olsun. Anladım. Sonra dedim ki ben bu yaş limitini 30'a çıkarayım. Sonra dedim ki 30'a yakın oldu. Fakat bu sefer dedim ki bu kişilerin bazı kriterlere sahip olması lazım. Kendini ifade edebilmesi, belli bir eğitime sahip olması, atıyorum belli bir bilgiye sahip olması gerekiyor. Dedim ki iş olsun. Çünkü neden buna karar verdim? Birisi geldi ki sonrasında baya bir çatışma çıktı. Yani şöyle bir olay da oldu. Bir Ankaralı çocuk. Ondan sonra evet şey hani şeyi anlayamıyorsunuz. Bir de kişilerin genel psikolojik durumları çok önemli bu çalışmalara girerken. Muhakkak. Muhakkak. Kişi çok güzel çalışıyoruz bilmem ne falan filan. Sonra bitti çalışmayı. Yani bitirdik çalışmayı. Yani iki sene sürdü bitirdik. Ondan sonra bu kişi bir baktım bir gün ki o işte Kiblan Track'la ben bırakınca o almış. Acayip bir sayfa yapıyor. İşte Anadolu'nun bağrından diyor şey çıkar. Ozan Güner şöyledir, böyledir. Bu bilen kısanın şeyidir. Dedim ki amca hayırdır, sen ne yapıyorsun? Sen dedi işte şöyle, dedim ben sana ne yaptım ki? Sen dedin geldin, ben sana tüm şeylerimi öğrettim. Sen sonra dedim bunu nasıl söylersin ki? Sonra iyi dedim, sen bilirsin. Hiç ben demedim. Ama dedim bak sana şu kadarını söyleyeyim. Yaptığın şey yanlış ve yanlış yaptığını sen bunu şu anda savunsan bile bu sistem dedim şöyle çalışır. Bilmediğin bir şey var. Sen dedim ne olursa olsun ne tür bir enerji uğraştığını bilmediğin için şu anda yaptığın her şey dedim sana öyle bir pozisyon getirecek ki işinden bile olacaksın ve İstanbul'dan kaçacak delik arayacaksın dedim. Aynen, hiç sorun değil. Ben dedim hiçbir şey. Buyur dedim, istediğin yapabilirsin. Sonra ben bu arada patent için başvurdum. Com.tr geldi. Bir gün bana yazdı. Siz dedi beni mahkemeye mi veriyorsunuz? Efendim dedim. Nereden çıktı dedim bu? İşte dedi Com.tr patentli. Evet. Çünkü ben şey yazdım. Dedim Trakla.com.tr patentlidir. Eğer paylaşım yapacaksanız lütfen izin almadan yapmayın. Bu hukuki süreçlere neden olur. Aynen böyle bir paylaşım. Yani. Yapacağımdan değil. Hiç umurum değil. Anladım. Aynen sen dedi benim mahkeme, ben dedi senin için suç duyurusu bulacağım. Dedim kim kimi mahkeme, kim dedi sana bunu söyledi? Avukatım söyledi. Dedim ben böyle bir şey yaptım mı? Yok ya yaparsan. O zaman senin avukatına git. He dedim beni tanımadın, bak dedim demek ki sen beni hiç tanımamışsın. Aynen. Bu bir. Peki dedim, sonra yine söndü. Aradan bir sene sonra bir daha geçti. Ozan hocam dedi her şey için çok üzgünüm. Ben dedi bütün sayfaları kapattım. İstanbul'dan ayrılmak istiyorum. Çünkü dedi işinden kovuldum. Üzgünüm dedim canım. Kusura bakma. Ankara'ya geri dönüyorum. Aynen. Kayboldu gitti. Şimdi burada şu var. Tragna yapısı. Şimdi sonuçta kime ait olduğunu bilen bir sistem var. Bu kadar basit. Yani. Artı insanın ne olursa olsun vicdan diye bir kavram var. Ben onu Genel. en önemli Bu çok önemlidir. Ve dolayısıyla bu vicdan kavramı hani ne oluyor? Şimdi kişi ne yaptığını çok iyi bilir değil mi? muhakkak. Hepimiz hayatta bir sürü şey var. Sen nerede hata yaptığını, nasıl davrandığını senden daha hiç kimse bilemez. Bilemez. Birinin hakkına tecavüz ediyorsan senden daha iyi kimse bunu bilemez.
Evet. Ve eğer böyle bir sistemde uğraşıyorsan bu sistem bütün bu açıkları bildiği için bu açıkları böyle çat diye çalıştırır. Şeyi bu. Çalıştıracaktır. Ya ben her zaman Dolayısıyla söylüyorum arkadaşlara. Arkadaşlar, he? arkadaşlarıma söylüyorum. Bazen bana geliyorlar. Ozan Güner'le tanışmak istiyoruz. Ozan Güner'den şey almak istiyoruz diyorlar. Siz söyleyin. Dersler almak istiyoruz. Birincisi arkadaşlar belirli bir yaş gerekli. Ha, İki, yaş şu anda 35. 30 minimum 30 olmak zorunda. ha, Almıyorum yani derslere kesinlikle. ikincisi belirli bir bilgi birikimi olmak, okültizm bilmen için fizik bilmen lazım, kimya bilmen lazım, biyoloji bilmen lazım, matematik bilmen lazım, astronomi bilmen lazım, biyoloji bilmen lazım. Yani Bir sürü şeyin bilinmesi şart. Hı hı. okültizmi bilmen için bu bilgileri yani bilmen lazım bir şekilde. Ben hala Dan Brown'un şey vardır. Evrenin Zarafeti isimli bir kitabı vardır. Evet. Anlayamadım, dört kere okudum. Anlayamadım, şimdi beşinciye okuyorum yani. Bunu bilmek zorundasınız. İkincisi temiz bir ahlaka, temiz bir yüreğe, temiz bir ruha sahip olmak zorundasınız. Yoksa evrenden her istediğiniz şey size fırtına olarak geri dönecektir. Bunu bilin, ona göre. Bülent, düzeltiyorum. Özür dilerim. Ozan Güner'e Özür bu dileme. şekil Hı bu hı. şekilde gelmek gerekli. Başka türlü Şimdi gelmeyin. yani şöyle bir şey var. Her şeyden önce hakikaten şey olmuş. Şimdi temiz ahlak tabii önemli şey. Çünkü bir sürü kişi bak ben şizofren biriyle de çalıştım. Şizofren. Yani ve dedim ki bana geldi. Dedim ki yani birileri getirdi yani. Siz de olmak istiyor. İyi, peki. Şimdi dedim ki yani bu bakın yanlış yerdesiniz. Ben bir psikoterapist değilim. Tamam sosyolog tarafım var ama bu ayrı bir şey. Ve dedim bu kişinin doktora ihtiyacı var. Hayır dedi bu size gelecek. İyi peki. Bir çalışma, iki çalışma, beş çalışma yaptık. Neyse şizofrenin kaynağını bulduk. Buldum yani. Ve bunu Harika. getiren kişilere de söyledim. Dedim bu kimdir? Böyle birinden bahseder bu kişi. Sonra kadın kayboldu gitti. Yani şey Bursa'da oturan bir hanımdı. Kayboldu gitti. Dolayısıyla kişinin mesela takıntılı olabilir kişi. Ve Tragna'da geçen gün biri aradı beni. Bir bayan. Siz dedi büyü yapıyor musunuz? Dedim ne alakası var ya? Dedi işte sizle ilgili şey okudum. Tamam dedim okuyabilirsiniz ama ben dedim hani sizin adınıza bir şey yapmam. Ha, ben size şu yapılabilir derim. Siz yaparsınız ama bunun Aynen. sonuçlarını siz Bana da öyle katlanırsınız. Ben geliyorlar. dedim onu ben şey yapmam. Ben onu Ben sadece kontrol edemem. tarifini Benim işim veririm o diyorum. değil. Ben yapmam. Ben Ha, size tarifini veririm. Yapın. Beni dedi ilgilendirmez diyorum. sizin için yapar dediler. Dedim bakın öyle bir şey yok. Yani öyle bir kim dediyse dedim yanlış söylemiş. Bakın dedim ben size ne yapacağınızı anlatırım. Ha, siz bunu yaparsınız olur veya olmaz bu sizin bileceğiniz iş. Bu Çünkü kadar. dedim ben sizi bilmiyorum. Zihin yapınızı bilmiyorum. Yapınızı peki dedim niye istiyorsunuz? İşte dedi bilmem ne bilmem ne sahip dedi beni sürdüler o yüzden dedi diğer kişinin dedi bir işte başına gelmedik kalmadık. Peki dedim diğer onlar dedi rahat ben dedi sorumlu oldu. Demek ki dedim o zaman bunun bir nedeni olmalı. Olmalı. İşte dedi ben her şeyi direkt söylediğim için o zaman dedim birinin bam teline basmışsınız siz. Durup dururken hiç kimseyi oradan oraya atmazlar. Ve dedim burada eğer dedim siz bu konuda para verecek birini varsa yazık dedim paranızı. Bunu dedim oluşturamazsınız. Böyle bir mantık yok. Yok. Büyünün çalışabilmesi için öncelikle sizin kendinizin haklı olduğuna inanmanız lazım. Her şekilde. Ha, haklı olduktan sonra bulunduğunuz ortam çok önemli. Yani büyüde hatta şöyledir biliyorsun sen de aynısı konuşmuştuk sen de bunu. Eğer birine büyü yapılacaksa muhakkak o ortamda olman lazım. Başka türlü çalışmıyor. Artık kişi Çünkü bilmeli. Kişi heh, bilmeli. artık kişi bilmeli, bilmek zorunda. Yani Çünkü bağlantı bildiği sağlamalısın onunla. bağlantı sağlanması lazım. Karşı taraf şunu bilecek. Ha, Bülent'in avantajı buydu. Yeniden Bülent'e dön. Bülent'in herkes satanist olduğunu bilmesi. Bülent eğer biriyle eyvah bu bana bir şey yapar mı diye aslında hiçbir şey yapmasa da karşı tarafın kendini tetiklemesi işler değişiyordu. Değişir. Bunu bilin. Aynen durum böyle ve bu standarttır. Bu hiç değişmez. Yani bu konularla ilgilenmeyen ama hasbelkader bu videoyu izleyen arkadaşlarımıza şöyle söyleyebiliriz. Büyü
yok cinli varlıklar, yok insi varlıklar, yok taşlarla, yok bunlarla yapılan ya da kargacık burgacık yazılarla Asla. hazırlanan bir şey değildir. Her şey burada başlar ve burada biter. Aynen öyle. Evet, buna sen de hemfikiriz. Yani her şey zihinde başlayıp zihinde bitiyor ve zihinde yarattığımız bir enerjidir. Bak, enerjidir. Enerji zaten en büyük güç. Ses ve ben mesela anlatıyorum, diyorum ki bir enerji oluşturursanız bunu sesinize gömmeniz lazım. Sese gömmek. Ben mesela bunu anlatıyorum nasıl yapılacağını. Enerji sese nasıl gömülür? Hatta onun için bir film seyredin diyorum. Çok basit. Biliyorum, bilmiyorum. Burada da söyleyeyim. Bu Dune var. Kum Tepeleri. Dune. Ha, izledim. Ama yenisi değil, eskisi. İlk çevrilen. Ha, 1984 yılında çevrilen Dune filmi var. dur. Onu seyretsinler. Çünkü orada tabii ki hani yeni çevrilen Dune'da o pek irdelenmemiş. Eski çevrilen Dune'da ses enerjisinin ne kadar güçlü olduğu anlatılıyor. Aynen. Ellerinde silahlar var. Ellerinde silahlar. Silah sesle çalışıyor. Adamın sesiyle. Silahı çeviriyor. Bir ses, bir tını anlatıyor. Bu tınıyı söylersen bunu yaparsın diye ve onu yaparken bir el işareti yapıyor. Tak diye karşı tarafı uçuruyor. Ses en büyük güçtür. Titreşimler. Ve Kuantum titreşim, yol. evet. Ses değil, Kuantumda en titreşim diye. önemli olan. Ha, değil mi? Kuantum fiziğinde de titreşim çok önemli. Çok Her önemli. şeyin yapısında titreşim çok önemli. Yani osilatörler, bir sürü cihazlar var. Hep titreşim ölçülüyor. Aynen. E insan titreşen bir varlık. Yani baktın değil mi? Titreşimle Her çalışıyoruz. şey. Yani Her şey her titreşir. şey titreşim. Her şey O yüzden titreşir. enerji, evet, oluşturuyoruz. Kimyasal bir var. Şöyle bir manyetik alan oluşturup bunu sesle karşı tarafa aktardığınız zaman zaten en büyük büyü budur. Ve bunun içerisinde hani en önemli şey sakin kalmak. Sakin olarak saldırırsın. Agresif saldırırsan sen kendine zarar verirsin. Evet. Onu da farkındayım. Onun için kimselere fazla böyle nefret duymamaya çok çalışıyorum. Evet, çünkü Nefret hele duymamaya çok. ki Trabzon'la öğrencilere öğrencilere diyorum, aman sakın kimseye çok fazla şey yapmayın, nefret duymayın. Çünkü bir sefer söylemeniz yeterli. Yani nedir? Evet, bir enerji mi oluştururuz? Tamam. Kızgınlığınız varsa şey yapın. Gidin onunla el sıkışın. Ayrılın. Zaten enerji o sırada aktarırsınız. Gerisi onun bileceği iştir. İzninizle bir konuya geçeceğim. Es vererek zamanınızı da Tamam. fazla almayayım. Yo, ne Şimdi güzel konuşuyoruz. Benim için sorun yok. iyi. E, yormamaya da çalışıyorum ama şöyle bir kişi geldi. İsmi mevzu bahis değil. Bana X. anlattı. İşte şöyle majisyenim, şöyle majisyenim, şu majiyi yapıyorum, bunu yapıyorum. Tamam, ben dinliyorum. Peki dedim, majinin sana kattığı ne? Değil mi? Ne? İşte varlık görüyorum, şunu yapıyorum, varlık... Bu senin obsesyonunsa, soru işareti. Ya sen kendin, yani kendini obsesyona zorladıysan kaldı. Zaten görürsün. Görürsün ya, ben de maji demek yani illa şey yapmak demek değildir. Çeşitli işte şekiller yapıp şunu yapmak bunu yapmak. Onu anlatmaya çalışıyorum. Gözlerini kapa. Bitti, altar odasındasın. Hı Bunu hı. başarabilmek çok önemli. Ama bunun için çok çalışman lazım. Bu bir dedim. Daha sonra kişiyi öğrendim. Karısıyla da sadece videosunu çek bakayım şu hanımının dedim. Nedir? Ne istiyor? Hı hı. İşte karım beni aldatıyor vesaire. Yani kısadan kesiyorum. Bir baktım ki kadın tamamen tam zihinsel engelli değil de o Hı hı. kıvamda. Evet. Adam işte Evet. sen bana ne yaptın vesaire. Daha sonra bir öğrendim ki bu adam karısından utanıyor. Hı hı. Ee, mesleğinden utanıyor. Hı hı. Kendisinden utanıyor. Evet. Arkadaş dedim, sen dedim kesinlikle majiye, okültizme uygun değilsin. Bir bilgi sahibi değilsin. Ya ben sana gerçeklerle geldim. Ben yeri geliyor canım sıkılıyor diyorum. Bilgisayarı bırakıyorum. Lanet olsun diyorum. Gidiyorum fabrikada çalışıyorum. Fabrika işçisi olarak. Canım sıkıldı. Baktım fazla beni gerdiler. Gene bilgisayar başına oturuyorum. Çok basit diyorum ben sen bana bakma. Ben yeri geldi kendi mesleğimi bıraktım. Profesyonel askerliğimi bıraktım. Ki bu iş için bıraktım dedim. Bu iş için bıraktım. Çünkü o kafadaki insan askerlik yapamazdı zaten.
Evet. Katil olamazdı. Daha doğrusunu söyleyeyim. Katil olamazdı. Neyse. Bak ne güzel okulda hademesin. Sen evrenle bütünleşmeye çalışıyorsun. Evrenin dengesini yakalamaya çalışıyorsun ama kendi hayatında dengeyi kuramamışsın. Sana güvenenleri sırtını dönmüşsün. Onun için Hı hı. kesinlikle ve kesinlikle okültizmden, bırak maji, okültizmden uzak dur. Şimdi o konuya da geleceğiz. Astrolojiden uzak dur dedim. Kendi hayatını ilk önce bu düzene koy dedim. Şimdi asıl mesele astrolojiyle ilgilenen, hatta danışmanlık yapan birisisiniz. Hı hı. Evet, bir Tragna, anda onu yapıyorum. Doğru. Hı hı. Tragna'nın astroloji etkisi var mıdır ve etkisi nedir? Şimdi ikisi şöyle, hani burada ben sana şöyle söyleyeyim. Şimdi Trag'da evet benim hayatım, biliyorsun. Yani bunu zaten söylüyorum. Yani Değil mi? bu bir yaşam modeli. Benim yaşamım bununla alakalı. Yaşam modeli. Zaten yaşam modeli olmazsa hiç gerek yok uğraşmaya. Yani bu bir bakış açısı, bir felsefe gibi görülmesi lazım. Ve bu Aynen. felsefenin içerisinde Tragna'da çok sakin olman önemli bir şey. Sinirlerine aşırı hakim olman lazım. Yani öyle bir şey var. Son derece materyalist olman lazım. Duygular mümkün olduğu kadar kontrol edilmesi lazım. Hepsi olmak zorunda. Böyle bir yapıya sahip o. Yani çünkü her türlü sert duygunun, eğer sen birine doğru sinirleniyorsan, yani varsa böyle bir şey, emin ol zaten o enerji karşı tarafı buluyor. Çünkü hemen kafan şeye gidiyor. Ben sana yapacağımı bilirim diyorsun ama bu Aynen. çok tehlikeli bir söylem. O Evet. yüzden sakin olacaksın. Eyvallah. Çünkü sakin olduğu zaman Tragna'nın şöyle bir şey. Eğer astral planı iyi kullanabiliyorsan zaten o olayın, yani tabii ki o, şimdi ben bunu söylüyorum da o kadar kolay değil. Dediğim gibi 40 seneden beri ben bu işte haşır neşirim. Ve dolayısıyla astrala ben bir olayı koyduğum zaman bu olayın bir anda ileriye veya geriye neler getirebileceğini veya farklı evren modellerinde ne oluşabileceğini anlayabiliyorsun aşağı yukarı. Böyle bir durum var. Astroloji ise bunun hani şeyinde bakıldığı zaman astrolojinin Tragner'le bir bağlantısı yok. Ha, eğer ki bir çalışma yapacaksan, hani bu çalışma nedir? Diyelim ki bir parayla ilgili kendi manyetik alanını parasal anlamda güçlendiriyorsan belki Venüs saatini veya Jüpiter saatini kullanabilirsin mesela. Bu olabilir. Hani yaratacağı tek şey budur. Çünkü dediğim gibi buradaki asıl kavram her şey zihinde oluştuğundan dolayı neye inandığınla önemli, nasıl oluşturduğun önemli. Dolayısıyla astrolojiyi şöyle kullanmak mümkün. Nedir? En basit noktada ay ve güneş hareketlerini kullanırsın. Ki bu da doğal bir durumdur. Hani ayın, çünkü şöyle bir şey, ayın bazı dönemleri, yani nedir? Yeni ay ile dolunay arasındaki dönemi evet çalışmalarda kullanıyorsun. Çünkü neden? Yeni aydan bir gün sonra bir çalışmaya başlarsan dolunaya geldiğinde bu çalışmanın zaten bitmiş olması lazım. Maksimum noktada. Yani nedir bu? Aşağı yukarı 13 günlük, 14 günlük bir süredir ki dolunaydan bir gün sonra başlaman lazım. Ve dolunaya geldi 14 gün geçer. 14 günü tamamda nedir? Bak ne demiştim? 7-7-14 diye gider Tragna. Evet. İlk 7 günde çalışmayı bitirmen lazım. İkinci 7. gün tamamla, sen çalışmadan geri bildirim almış olman lazım. 14 gündür bir süreç. Eğer bu çalışma 21 güne kayıyorsa mecburen bu çalışmayı bir daha yapman lazım. Ki bak, Anladım. 7, 14, 21 katları gidiyor. O şekilde çalışır. Anladım. E, Astrolojiyle tek bağlantısı bu. e, peki astroloji ile ilgili şimdi birçok astrologum diyen insanları görüyoruz. Şimdi ben de Hepsine saygım var. benim pek yok. Ben de şey yok. Benim var. Hepsine saygım var. Şimdi Şey yapmıyorum hiç. geçmişin ne diyor diyoruz. Yani bakıyoruz yani sormasak da geçmişin nedir abi senin? Hı hı. Birdenbire bir bakıyoruz. Meslek meslektir. Asla aşağılamak yok. Asla öyle bir şey Asla. olamaz. Yani bir bakıyorsun yani dansözüm. Eyvallah. Bak dansözsün. Yani Hı hı. mesleğini sergiliyorsun. Bir şeyler Hı yapıyorsun. hı. Ee, Evet. birdenbire neden astroloji? Çünkü neden olduğunu ben sana söyleyeyim. Bu ne zaman patladı bu iş? Pandemiyle beraber patladı. Ondan evvel böyle değildi. Çünkü ya da şey, bu zaman zaman böyle olur. Bundan evvel de 1990,
92, 93, 94, dur daha evet 94 yıllarında bu bir zamanlar şey vardı. Alo Bilgi Hattı. Ha, Meşhur Alo Bilgi Hattı'nı kim kurdu? Rezan Kiraz değil mi? Hayır canım, ne alakası var? O O zamanlar bir vardı o Alo zaman. Bilgi Hatları, hayır Rezan Kiraz onun içinde yer alıyordu. Alo Bilgi Hatlarını kim kurdu? Hiç Halit hatırlayamadım. Kakınç. Halit Kakınç Halit kurdu. Kakınç mı? Tabii, artı Atanir'in kurdu. Eyvah. E, Zaten sonrasında Bilgi çıktı ortaya. Bilgi Üniversitesi çıktı zaten sonrasında da. bu maddiyatı üniversite kurmak için Tabii, kullandılar. yani ilk kurulan sistem o. Yani çok telefon hatları biliyorsun. Milyarlarca para da o zaman için 900'lü çok. hatlar diyelim. Daha iyi anlayacakları şekilde. 900'lü hatlar mı? Evet, 900'lü hatlar o dönem. Ki Evet. Halit Kakınç Atanirun işin başındaydı biliyorsun. Ve ne oldu? Bütün herkesi Metin Kiraz, bak olanlar kimler? Metin Kiraz, Rezan Kiraz, Bülent Kısa, Gufran Erkılıç, Değer Çelik. Ben çok istedim, beni almadılar. Ulan dedim ben de girip Yani almadılar. O sırada iş yerinde çalışan 2 tane kızı bile işe aldılar. Beni almadı. Bak bizde sebep? çalışan sekreter lazım. Evet. Ozan dedi sende kız var, bize aktar. İyi dedim, hadi siz de çalışsınlar. Aynen böyle bak. O dönemleri ben, yani kimsenin bilmediği dönemler bunlar. Şuna kızarım ben Ozan Bey. Tamam her şey güzel. Sizler medyatiksiniz. Eyvallah. Bu işi en iyi reklamını yapan sizlersiniz. Ama kaynağa da bu kadar da saygısızlık yapılmaz. Neyse boş ver. Olan oldu. Hiç bak üzerine durmuyorum bile. Bak geçiniz. Sonra ne oldu? Alo Bilgi hatları kapatıldı. Devlet tarafından kapatıldı. Neden? Şikayetler, büyük telefon paraları bilmem ne olacak kapatıldı. Atanür'ün Pır Amerika, Bülent Başka. Kısa Pır Marmaris. İçeriye bir kişi hapse girdi. Gufran Erkılıç. Of. 3 ay yattı ve dolandırıcılıktan dolayı içeride kaldı. Onu harcadılar. O yüzden Gufran hiçbir zaman Atanın ürünü sevmez. Bu olaydan dolayıdır o iş. Şimdi bunlar olan olaylar. Yani bak şimdi bunlar hepsi kayda giriyor ama neyse artık yapacak bir şey yok. Kayda girdi. Yeter. Şimdi bunlar arka planın konuları. Fakat şöyle bir şey var. Hani eee, bu tabii sonrasında ne oldu? Ata ile Gufran'ın hep ölene kadar kavgası vardı. Hep vardı. Ata Ya, ona şarladı, o ona şarladı. Ama asıl tabii Ataydı burada problemli olan. Yani bakma. Çünkü Gufran'a haksızlık ettiler. Bak ben bunu söylüyorum. Yazık yani. Öyle birini harcayamazsınız. Yok öyle bir şey. Şimdi neyse, bu işin diğer yönü. Şimdi dolayısıyla ben bu o tür dönemlerde olsaydım ki benim biliyorsun asi ve hırçın bir yapıda olurdum. Büyük bir ihtimal çok büyük bir kavgalar olur muydu? şimdi olurdu olmazdı bilemeyiz. Bunu asla da konuşmak mümkün değil. Hiç de konuşmaya da gerek yok. Sadece sana şunu anlatıyorum. Bu camia, bak bugünkünden o günkü dönemki camia çok hep aynı kişiler çevresinde. O yüzden çok farklı bugünle o gün arası. Ama ben Şimdi o günkü astrologlar ne var? Mesela bak nedir? Metin Kiraz önemli bir evet, kişi. Rezan Kiraz önemli bir kişi. Gufran Erkılıç önemli bir kişi. evet. Ha, ben onların küçüğüydüm ayrı konu. Mesela bugün hayatta olmayan Haluk Akçam çok önemli kişi. O günden kalan mesela Barış İlhan, tabii ki şu anda bayağı yaşlı Barış İlhan astrolog olarak. Ha, ne oluyor? Mesela Haluk Akçam çok önemli bir kişiydi. Vefat etti o da. Yani önemli kişiler bunlar. Nazım Güven önemli bir kişiydi ve o dönemin bütün burç dergilerinde hep Nazım'ın ismi vardır zaten. Hep var. Ve ben sana söyleyeyim. Bugün o dönemden kalan, yani başlayan tek kişi Hakan Kırkoğlu'dur. Çünkü Atanerun'la Değer Çelik ikilisi bir astroloji okulu kurdular. O dönemde diğer bir öğrenci, yani öğrenci öğretmen olabilecek kişi Hakan Kırkoğlu'ydu. Öner Döşer'in falan ismi hiç yok o zamanlar. Yani. Oğuzhan Ceyhan'ın ismi yok. Hakan Kırkoğlu vardı o dönemde. Sonra Hakan Kırkoğlu tabii finans dünyasında bankacılıktan gelmedir. İşi odur. Evet. Sonrasında tabii oldu bilmem ne, işte o finans astrolojisi bilmem ne derken o büyük bir kriz oldu biliyorsun, 94 krizi. Çok iyi biliyorum. Sonra Hakan da astroloji için bir süre için kızağa çıktı. Banka işleri falan filan değişti. Neyse. Şimdi günümüzde bir sürü astrolog var. Şimdi neden Bu bilgileri astroloji. nereden alıyorlar? Asıl mesele astroloji nereden eğitim alıyorlar da ben Şimdi onu astrologum söyleyeceğim. diyorlar. Şimdi oraya geleceğim. Şimdi
ilk okuldan bahsettim. Sonra işte Öner 2010'da bir okul kurdu 2010'da. Evet. 2010-2011 yıllarında astroloji okulu. Öner çok meraklıydı ve şey oldu. Yani Öner de tabii çok zengindir Öner. Bakma aileden zengin çünkü kendisi şeyin Önder Somer'in oğlu. Yani Önder Somer'in oğludur Öner. Tanırım Önder Somer'i. Bilinir. Yani dolayısıyla belli bir rahatlığı var. O dönemden geliyor. Ve dolayısıyla hani e, bu alanda da çok güzel şeyler yaptı. Ve dolayısıyla sonrasında işte Hakan Kırkoğlu olması ve Oğuzhan Ceyhan sonradan çıktı ki Oğuzhan Ceyhan'ı zaten bu kadar büyüten Billur Kalkavan rahmetli. Onun sayesinde bu kadar ortaya çıktı. Yoksa kimse Oğuzhan'ı tanımazdı bile. Hı. Dolayısıyla hani bu işler ne oldu? İşte bu işin yurt dışı tarafını Türkiye'ye getiren zaten Hakan'dı. Hakan Kırkoğlu'ydu ilk bunları yurt dışı tarafını Ben getiren. Şimdi Bülent Kısa diye biliyorum ilk hayır canım astroloji. nereden ya ne alakası var ya? Yok öyle şeyler. Kim bunları söylüyor ya? Doğrudur. Şimdi bak o eski döneme giderse şimdi Bülent Kısa'nın mesela ben sana söyleyeyim bak. Hah, bir şey göstereceğim de. Tamam Bak bekliyorum. şunu şöyle bir şey göstereyim. Burç 2000. Eski bir. Evet. Tamam mı? Bu Bülent Kısa'nın editörlüğünde olan bir dergidir. 12 tane çıktı bu dergiden. Bu dergide ben de yazı yazdım. Hatta bak yazdığım yazıdan bir tanesi 99 felaketler yılım olacak. 97 yılında yazmışım. 99'da deprem oldu biliyorsun. Ve İstanbul depreminin tarihini yazmışım. Evet. Bir ay farkla. Çok iyi. Şimdi bu 97'de yazılmış. Bunu saklıyorum. Ve dolayısıyla bu dergi Milliyet grubunun şeydi. Atanirun şey yaptı. Ve ben hani bu dergide yazı yazıyordum. Bir sürü değişik yazılar yazdık. 10 tane mi 12 tane ne çıktı. Evet. Şimdi Bülent'in astrolojiyle ilgisi o dönemde herkes zaten bak grup çok küçük. Çok küçük bir grup. Bu çok küçük grup hep astrolojiyle ilgileniyor. Bak Gufran astrolojiyle ilgileniyor. Metin var. Rezan var. Biz evlerde bir araya toplanıp astroloji konuşurduk ama bugünkü gibi değil. Anladım. Yani hakikaten astrolojinin ne işe yarayabileceğini, neler yapılabilir, ne tür mantıkla yola çıkılır. Bugünkü çünkü o zaman bilgi çok sınırlı. Kendi aramızda kendi çevirilerimizi ki benim 96'da ben çok geniş yani kitap evi olunca inanılmaz geniş bir kitap külliyatı getirdim İngiltere'den Türkiye'ye. Ve o kitapların çoğunu biz çevirdik. Bu grupların içerisinde paylaştık. Yani bu tür şeyler yapıyorsun. İşte öyle bir dönem geçti. Ha şimdi bugün ne oldu? İşte Öner'in öğrencileri çıktı. Oğuzhan Yayhan'ın öğrencileri var. Hakan Kırkol'un öğrencileri var. Bu sürekli mesela Oğuzhan'dan olan 2-3 kişi onlar kendilerini öğrenci yarattı. Bu şey gibi. Bu şeyin başında işte Barış İlhan var. Çok küçük bir gruptur o. Hakan var. Asla mesela 70-80 kişiden fazla almış. İşte Öner zaten okulu vardı. Direkt şey yapıyordu. Oğuzhan yeri vardı. Direkt zaten Eğitim ilerleyebiliyordu. veriyordu. Dolayısıyla bu böyle bir çam ağacı gibi işte öyle yürüyor. Fakat ne oldu? 2010'dan şu 2020'den sonra bu pandemi çıkınca herkes eve kapandı ya. Evet. Astroloji bir anda tavan yaptı. Herkes danışman oldu. Herkes işte eğitim veriyordu falan filan. Çünkü hani hem parasal anlamda insanlara küçük girişler sağladı. Çünkü herkes şey olur psikolojik olarak herkes böyle bir şeyden umut etmek çabasında. Ona döndü iş. Aynen. Ve burada astrolojinin bir sürü modeli işte Oğuzhan Ceyhan sadece karmaya yani karma astrolojisine yönelirken işte Hakan Kırkoğlu Helenistik astroloji, Öner de Batı astrolojisi ve onun tabii ekibi çok daha geniş. Onun ekibinde farklı farklı eğitimler olmaya başladı. Ve ortaya çıkan öğrenciler bu üç kişinin arasında ama Hakan'ın öğrencilerine çok fazla eğitim veren yok ama Öner'in veya Oğuzhan'ın tarafından bir sürü kişi eğitim veriyor şu anda. Fakat ortalık tam bir curcuna. Çünkü bilgiye bilgi eklemediler. Aynı Eklemedi. bilgiler dönüyor ve dönen bilgiler yavaş yavaş biliyorsun her bilgi kendini çürütmeye başlar bir süre Çürütür. sonra. Şeyi budur. Yani başlar trend düşer. Ve ne olacak? Ben sana söyleyeyim. Demin alo bilgi örneğini o yüzden verdim. O dönemde astroloji çok revaçtaydı. İşte geleceğinizi öğrenin, işte şöyle yapın, böyle yapın falan filan derken bu en sonunda işte hapis kararına kadar geldi. Kaldı ki o dönemde astroloji Türkiye'de yasaklandı zaten.
Yasaklandı, evet. Ve bugün Hatırlıyorum. hala astroloji adı altında bir yer açamıyorsun. Yani şöyle işte kişisel gelişim altında açabilirsin. Ama astrolojiyi direkt kullanamıyorsun. Fakat son dönemde YÖK'te bile astrolojiyle ilgili tezler böyle Başlandı, bazen başlandı, görülüyor, başladı başlandı. ki doğru değil. Ha bunu nasıl sunuyorlar? Öznel bilim altında ki astroloji öznel bilime sokulabilir. Nesnel bilim değildir, asla olamaz. Kendi öznesine Öznel ait. bilim, ha? Yani öznel derken kişisel. Kendi Kişisel, içinde. evet, Kendi kişisel içinde anlamda, başlayan evet, şeyler. kişiyi ilgilendirir diye o şekilde ifade edilirken tabii o şekilde ifade edilirsen sorun yok ama işi artık çok abartılı boyuta geldi Çok. ki hani ne oldu? Beni de işte arada çıkarıyorlar mecburen işte böyle konuşuyorum. Ya ben sıkıldım mesela. Ki en son Ertan Özyiğit dedim. Ha, abi dedim sıkıldım artık. Yani neyi anlatacağız? O kadar saçma ki. Bak saçma. Ha, astroloji bak ben anlatıyorum şu anda. Mesela ne danışmanlık yapıyorum. Ama benim astrolojiye bakış açım mesela ben diyorum ki ben sadece çocuklarla ilgilenirim. Sadece gençlerle ilgilenirim. Ama Evet. neden? Ben aynı zamanda sosyolog ünvanım var benim. Ben belli bir şeye sahibim yani belli bir etkiye sahibim bunu anlatıyorum. Fakat bugün astroloji bak ne dedin örnek güzel. Dansöz astroloji anlatıyor. Şimdi onun anlattığı astrolojiyle benim anlattığım astrolojide dağlar kadar fark var. Çünkü işin altında başka şeyler kullanıyorsun. Ama şöyle ben onu ciddiye alamam. Neden alamam? Şimdi Şimdi sen nedeni alırsın almazsın bak konu bu değil. Sen alsan da almasan da o kişi dansöz olarak böyle bir şeye döndükten sonra çevresi o kadar geniş ki ben burada 3 kişiye ulaşmaya çalışıyorum. O kişi 100 kişiye çok rahat ulaşıyor. Aradaki fark bu. Ve o 100 kişi onun dediğine ha bu doğrumuş. Televizyonda bunlar yaşandı. yaşandı. Yaşandı Gördük. yani bunlar. Evet. Yani hala sürüyor. Bak örnek verilebilir. Nedir? Nuray Sayarı mesela değil mi? Nuray Sayarı. Nuray Sayarı ki belli bir dönemde çok büyütüldü. Kaldı ki bir ateya sordum. Dedim kim bu? Ya dedi yani Nuray'ın astroloji falan bildiğini zannetme. Ekip var. Çok güzel hazır. Onun dedi o sırada ihtiyaç vardı çıkardılar. Medyanın yarattığı astrologlar var. Şimdi dikkat edersen son dönemde Öner şekil değiştirmeye başladı artık Öner. Anlatım şeklini. Çünkü şu anda konuşulan astroloji modeli artık çürümeye doğru gidiyor. Bitti yani bitti. Hakikaten benim gözümde bitmek üzere. Çünkü hep aynı şeyler. Mesela hani tutulma oldu. Herkes yazıyor işte tutulmada şöyle olacak diyor. Ya nedir ne oluyormuş? Neyse yani işin şeyi şekli değişti. Neyse Anladım. yani dediğim gibi aslında bu konumuz bu değil yani astroloji şu anda sen sordun diye anlatıyorum. Dolayısıyla şuna gelmem lazım. Mesela astroloji tamam bir alan. Ben niye yapıyorum? Bak ben dediğim gibi çocuklarla ilgili çalışıyorum. Çocuklarla. Çocuk psikolojisiyle astrolojiyi birleştiriyorum. Gençlerle. Gençlerin o kadar çok sorunlar var. Bunu astroloji diliyle tanımlayabilir miyiz? Buna uğraşıyorum. Çok farklı Destek bir bakış veriyorsunuz yani. açısıdır bu. Size nasıl ulaşırlar? Yani Buna astroloji nasıl ulaşıyorlar? İşte şey nedir? Ozangüner.com var mesela. Sitem var. tamam Oradan ulaşabilirler. ulaşabilirler. Tamam Ha, izniniz olursa atıyorum ben web sitelerinizi açıklama bölümüne yazmak isterim. yazarsın hiç sorun değil. Mesela ne var? Ozan Güner. Mesela Instagram'da Ozan Güner direkt. Direkt Ozan Güner. Yani et işareti Ozan Güner beni gösterir. Et işareti Ozan Güner alt çizgi Saki beni gösterir. Tamam. Şunu bir şey söylemem lazım. Demin sen Maji'den bahsederken Maji ile ilgilenen arkadaşlar olduğu için bir şey söylemek gerekiyor. Demin aslında sen onu doğru söyledin de ben de ekleyeyim. Maji'de şimdi Maji bir alan. Türkçe karşılığı büyü demek ama yurt dışında büyü yani büyü bir kavram aslında Kavram. büyü. Yani majinin tam Türkçe karşılığı yok aslında. Evet. Şimdi maji ile uğraşan kişi evet psikolojik bir kavram. Fakat şunu bilmeleri lazım. Tamam bir sürü çalışmalar yapmak istiyorlar. İşte ne yapıyorlar? Çeşitli varlıklar. Hepsi genelde işte ya Lüsiferyancılar var ya işte Bafometçiler var. Bir sürü şey var yani. İyi eyvallah diyorsun. Sorun yok. Evet. Fakat şöyle bir şey var. İyi bir majisyen olmak için dört temel bilimi bilmek lazım. Bak iyi bir majisyen olmak için. Neden bunu söylüyorum? Bak geçmişe gittiğinde ne var? İşte majiyle uğraşan bir sürü kişi var. Mesela bunlardan bir tanesi, önemli fizikçilerden bir tanesi mesela nedir? Neydi adı? Newton. Isaac Newton. Newton. Evet, Isaac. Isaac Newton. Çok önemli bir okültisttir Çok Newton çok bakıldığında. çok önemli. Şimdi
Ha, ne alaka diyecek fizikçi? Adam fizik, matematik hepsi var. Yani başka türlü olmaz bu iş. Yani zihnin farklı şekilde çalışmasına ihtiyaç var. Dört temel bilim dediğimiz nedir? Bütün şeye bak. Nedir o? En önemli neydi ya? İngiltere'de en önemli majisyenlerden bir tanesi. Neyse aklıma Frans gelmedi. pardon diyeceğim geliyor ama. Ha? Frans Ne? pardon. Pardon. Onlardan bir tanesi o. Yani bir tanesi o. Birkaç öyle önemli majisyen daha var. Yani mesela Aleister Crowley de bakma onun da bilgi tarafı çok yüksek. Yani öyle önemli Benim şeyleri var. ekolümdür Alistair. Ve Benim mesela ekolüm. mesela Aleister Crowley'nin yerine bıraktı yani olsa yaşasaydı onu devredecek kişi önemli bir mesela fizikçiydi. Şey, John Parsons John Parson, yerine evet. önemli ki veliahtı olarak gösteriyordu Aleister Crowley'nin. Veliahtıydı. Adam 37 yaşında öldü ayrı konu ama hakikaten o gösteriliyordu. John Parsons dediğin adam zaten şey bugün NASA'nın yakıtlarını kullanan ortaya ilk şeyini atan adam. John Parsons önemli bir fizikçi. Evet. Şimdi dolayısıyla burada ne var? Mesela eskiden majisyenler neyle uğraşıyor? Simya, günümüzün kimyası. Evet. Astroloji, günümüzün astronomisi. Bak arada Astronomi. fark var. Yani. Onun dışında coğrafya, doğa bilimleri, matematik bunların hepsi olmak zorunda. Bunları bilmek Bilmek zorundalar. zorunda. Demin sen dedirken, Tragna'yı anlatırken söyledim. Bunu eklemek lazım. Yani fark etmiyor Tragna. Hangi maji alanında çalışacaksan bu tür bilgilere haiz olman lazım. Eğer bu tür bilgileri hani tamam süper bir fizikçi olmana gerek yok veya süper bir matematikçi olmana gerek yok. Fakat matematiksel düşünceyi astroloji nedir işte gezegen kalıplarını, gezegen hareketleri ki güneş aydır burada en önemlisi veya kimyayı tabii bugün simya kullanmıyoruz. Yani tutup da topraktan altın çıkarmayacağız. Öyle bir şey yok ama yine de bazı oluşumları bilmek gerekir ki Maji işler çalışabilsin. yürüsün, çalışabilsin. Ya da Veya okültizm çalışabilsin. veya atıyorum her şekilde ki belli kurallar. Nedir bu kurallar? Hani bakıldı hipnotizma, telkin, psikolojik bazı kavramlar bilinmesi gerekiyor. Bunların olması lazım. Yani nedir? Onun dışında tabii ki hani dini kavramları ben es geçiyorum. Onların hepsi saçmalık bana göre. Geçiniz yani. Ama yine de kişisel anlamda bazı bu tür doğa bilimleri özellikle doğa bilimlerinin bilinmesi şart. Yoksa aa, boşuna. Boşuna kürek yani. Olmaz, çalışmaz yani bu Yani. iş. Ozan Bey, sizi çok fazla Bitirelim yormak mi? istemiyorum. Çok Sesinizdeki güzeldi ya. İyi gidiyordu böyle neyse. İster Ama devam çok oldu. edelim ama Yok yok iki buçuk sesinizde saat yoruldum ya. Baksana evet sesim su içiyorum seni. Bugünlük bu kadar. Ha çok şey yaparız. Sonra yine görüşürüz ya. Ne olacak ki? Bir konu belirleriz onun üzerine konuşuruz eğer istiyorsan. Benim için sorun değil. teşekkürler. Konuyu kapatarak Tamam. görüşürüz tekrar.